Canlar selamlar, ben Age of Tactics. Arkadaşlar bu videoda gerçekten farklı bir içerikte sizlerleyim. Burada şu anda gördüğünüz gibi Leviathan hesabıyla karşı karşıyayız. Hesap 42 milyon gücünde bir hesap. Şimdi burada şöyle bir farklılık var. Karşımıza şöyle bir şey çıkıyor abi. Bu hesap şuradan sizlere de göstereyim. VIP 12 ve 78 günlük bir hesap. Arkadaşlar bu hesap bu seriyi takip etmiş ve bu seriyle birlikte oynamış bir hesap. Şu anda geldiği konumu birlikte inceleyeceğiz ve daha neler yapılabilecekse bizzat ben kendim yapmak istedim. Arkadaşımız Ömer Seçkin bana ulaştı. Kendisine teşekkür de ediyorum. Ya ben böyle bir şey görünce sizlere de paylaşmak istedim. Yani tabii ki burası biraz yüklemeli bir hesap ama birlikte oynadığımız takdirde neler yapabildiğimizi ve nasıl sonuçlar verdiğimizi görmenizi istedim arkadaşlar. Videoya başlamadan önce kanalımızın katıl kısmından aramıza katılan Cem İpek'e, Ömer Seçkin'e ve de Kemal Ender'e buradan selamlarımı iletiyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum arkadaşlar. Destekleriniz için sağ olun, var olun. Şöyle önce bir hesabı okuyalım istiyorum arkadaşlar. Daha sonra ne yapacağımı söyleyeceğim ve birlikte başlayacağız. O gün geldiğinde başlayacağız ama. Nereden başlayalım? Şöyle bir paralı askerden girelim mesela. Böyle bir inceleyelim. Paralı askerde gördüğünüz gibi, daha doğrusu kale tesislerinde gördüğünüz gibi ilerleme buraya kadar. Devamı yok zaten fakat 21 bin teknik puan birikmiş. Buraya bakacağız. Şöyle bir birliklere geçelim. Birliklere geldiğimizde Lubu birliğini görüyoruz ve hepsini 5 yıldız olarak görüyoruz. Birlik bu arada 9,5 milyon gücünde arkadaşlar. Bu hesap 78 günlük bir hesap. Dikkatinizi buraya devamlı çekeceğim. Ya buradan bakıldığında her şey güzel görünüyor. Detaylarına ineriz zaten. Şöyle ön ayar diyelim. Şurada biraz daha detay görebiliyoruz. Yüzükler yapılmış. Papatya 30 konmuş. Gece kurdu 20 yapılmış. Sakin Su 20 yapılmış. Atilla'ya savaşçı şarkısı açılmış bizden farklı olarak. Biz buraya zırh delici demiştik. Atların detaylarına buradan bakamayız. Onlara birazdan bakarız. Yalnız şöyle bir şey görüyorum. Süslemelerin üçü de Yılmaz Demir abi. Bu olmaz. Neden olmaz? Yılmaz Demir'in seviyesini arttırdığımızda 60 yani 40-60 seviye arasına geldiğinde kahramanın yani kullanan kahramanın beceri hasarını arttırdığını söylüyor. Ya mesela Atilla'da beceri hasarı yok. Ki bu hesap 60 seviyelere getirebilecek bir hesap olduğu için bence burada savunma süslemesi olması gerekiyor arkadaşlar. Bir yandan Miyamoto Birliği oluşturulmuş. Yine 5 yıldız. Tribuana alınmış 5 yıldız. Akabinde 3. hero Yodit alınmamış. Çok iyi. Oradaki boşlukta Kral Delik'le değerlendirilmiş. Çok da fark etmez. Hammurabi de konulabilir bu arada ama 5 yıldız olmuş. Kalsın bari. Aşağıda Theodora görüyorum. 3 yıldız. Yani Ramses'e girecek gibi duruyor. Okçuya kesinlikle dokunulmamış. Çok iyi. Böyle devam edeceğiz galiba. Şurada kahramanlara geçelim. Buradan bakmayalım ya. Şöyle kahramanlardan anlarım zaten. Şöyle geliyorum. Sultan Süleyman burada. Açılmamış. Kalsın. Şöyle geliyorum aşağıya. Çar var. 5 yıldız. Ya Ramses bekleniyor gibime geliyor. Şuradan hatta bakayım. Şöyle takvimde var mı? Vali falan bir şey görünüyor mu? En kudretli imparatorluk sürecindeyiz zaten. Aynen onu biliyoruz. Ramses'in valisini göremiyorum şu anda. Herhangi bir chart da yok. Zaten baktığınızda 3. sezon kahramanları da yok. Yani şu an 2. sezondayız. He bakın Octavian görüyorum. Sezar var ve de Ram var. Burası da böyle hazırlanmış. Sanırım bir mızrak birliği yapılmaya çalışılmış. Ama yarıda kalmış gibi geliyor bana. Güzel. Birlikler güzel görünüyor. Yani şu an hepsi zaten 5 yıldız civarında. Şuradan sadece şeye bakmak istiyorum. Şu birlik. Şöyle ikisini koyduğumda zaten 5,5 milyon yapıyor. Tamam. 3. kahraman zaten elimizde yok. Koymaya da gerek yok şu anda. Daha sonra en son envantere bakalım diyorum. Şimdi şöyle bir inceleyelim. Neler var neler yok. Bu hesapla bu arada arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi bir en kudretli imparatorluk sürecindeyiz. Bakın farkındaysanız en kudretli imparatorlukta çok hani bir etki gösterilmemiş. Biz bu hesapla valiye gireceğiz abi. Ramses valisine bu hesapla gireceğiz. Sizlerle daha önce yaptığımız gibi yine vali hesaplayıcıyı kullanacağız ve birazdan göreceğiniz envanteri bir vali etkinliğinde harcayacağız. Envanteri gördüğünüzde şok olacaksınız. Ya ben aşırı şaşırdım. Hani ben ilk videolarda şey diyordum ya, biriktirin abi biriktirin, Ramses valisine saklayın.
Abi burası inanılmaz bir birikim yapmış. Bunu görmeniz lazım. Fakat öncesinde şöyle bir gelelim. Üniversite kısmına bakalım. Üniversite kısmına giriyorum. Araştırmalara geliyorum. T6'lar açılmış zaten ve T7'ler de açılmış. Bir okçumuz kalmış. Şu anda sanırım geri arkada kalan yerler temizleniyor. Buraya kadar gelinmiş gibi. Aynen. Buralara kadar gelinmiş. Şu kısımdan sonrası kalmış. Çok da bir şey kalmamış. Bir de burası var, burası var. Tamam. T7'yi de komple açmış diyebiliriz. Ekonomiye baktığımda ise şöyle geliyorum. İnşaat hızı 3'e kadar gelinmiş. Aynen. İnşaat hızı 3'e gelinmiş. Güzel. Burası da harika. VIP 12 demiştik. Mağazaya şöyle bir bakalım. Sizlere her zaman söylediğim o şey şu an burada abi. Bakın gördüğünüz gibi 20 tane madalyamız burada hazır bekliyor. VIP 12 olursanız bunu böyle her hafta alıyorsunuz abi. Her hafta cebinizde bu. Şimdi şöyle birliğin biraz detaylarına inmek istiyorum. Mesela Lubu birliğinin detaylarına bakalım. Lubu'ya geldik abi. Teçhizatları görüyorsunuz. Üçer yıldız olmuş zaten hepsi. Atilla bir yıldızda, Rani de bir yıldızda. Seviyeleri tamamlanmaya çalışıyor şu an sanırım. Yok, rahatça tamamlayabilir. Kılıç birliğine mi yapıyor? Bakacağız. Hepsini inceleyeceğiz. Şöyle geçiyorum. Gemlere bakıyorum. Gemler gördüğünüz gibi saldırı gemi takılmış. Doğru. Kudret gemi olması lazım. İkincil vuruş. Saldırı kudret ikincil vuruş. Harika. Bu sonraki seviyeye geçemiyor muyuz? 5 tane, 15 tane. Burada niye geçemiyoruz? Ha, seviye yok. Tamam. 8 tane. Atilla'ya geliyorum. Atilla'nın gemilerine bakıyorum. Can konulmuş. Olabilir abi. Güzel. Can her zaman iyidir. Kudret tamam. Burada da normal saldırı. Yes. Devamında aynen. Güzel. Rani'ye bakıyorum abi. Rani'de durumumuz nedir? Can konmuş. Buraya saldırı koyabiliriz bu arada. Yani bu hesap yapabileceği için söylüyorum. Normalde ben buraya kapasite koyarım. Üçü farklı olsun diye. Ama buraya can yerleştirebiliriz. Kudreti iyi biriktirmiş bu arada. Yani 3 kahramanda da kırmızı kudretler var şu an. Buraya normal saldırı konmuş ama şöyle bir şeye bakmak istiyorum. Burada sıra tabanlı hasar veren zaten becerisi var. Yani buraya sıra tabanlı koyabiliriz. Bunların hepsini düzelteceğiz arkadaşlar. Bu gibi ufak hataların hepsini düzelteceğiz. Size neyin ne demek olduğunu bu videoda güzel bir şekilde anlatacağım. Ayakkabıya baktığımızda ise yine can, kudret ve de normal saldırı şeklinde düzenlenmiş. Şöyle bir çıkalım bu birlikten. Bineğe bakalım. Rani'den başlamayalım ama Lubu'dan başlayalım. Lubu'ya geliyorum. Yıldırım özellikle at mevcut. Harika. Tamam. Güzel seçim ama tek özellikli olabilir. Buraya geliyorum. Sert özelliğini görüyorum. Normal saldırı hasar gemi koyduğumuz için sanırım buraya da normal saldırı düşünmüş. İyi düşünülmüş ama buraya böyle savunma koyabiliriz. Atilla'yı biraz daha hasar vermediği için savunma bazlı yapmamız gerektiğini tekrardan hatırlatalım arkadaşlar. Rani Durgavati'ye geliyorum. Rani'de ise demir sırt var, burç var. Ya burası biraz sallamasyon olmuş. Bunları bir böyle elden geçiririz işte. Bu şekilde ilerlenebilir abi. Şöyle 5 6 6. sezona kadar böyle gidebilir bu birlik. Artık yani her şeyi hazır diyebiliriz. Beceriler de güzel seçilmiş. Sadece şurada zırh delici seçilebilir. Şimdi burada şöyle bir durum var. Size hemen izah etmeye çalışayım. Abi bak savaşçı şarkısı sıradaki kahramanın kudretini ve kritik vuruş oranını 3 saniyeliğine arttırır diyor değil mi? Şimdi kritik vuruş oranını arttıracak kimin? Sıradaki kahramanı. Sıradaki kahraman kim? Rani Durgavati. Şimdi sen Atilla'yı en sona koyarsan sıradaki Lubu olmuş oluyor. Ama ortaya koyarsan yani hep bir sonrası, bir sonrası gibi düşünün. Bu böyle tekrar eden bir birlik gibi düşünün. Yani Lubu'dan Atilla'ya, Atilla'dan Rani'ye, Rani'den tekrar Lubu'ya, Lubu'dan Atilla'ya gibi düşünebilirsiniz. Zaten burada savaşçı şarkısı becerimiz var gördüğünüz gibi. Şimdi bizim Rani'miz kritik vuruş vermediği için aslında burada savaşçı şarkısı seçilmesi yanlış. Şimdi bir de diyor ki sıradaki kahramanın kudretini tamam işte 102 arttırıyor. Şimdi 102'yi görünce diyorsun ki abi süper. Ama burada şunu tercih edebiliriz abi. Bak burada ne diyor? Normal bir saldırı yaptıktan sonra düşman birliğe kudret hasarı verirmiş. Okey. Ve tüm düşmanların zırhını 3 saniyeliğine 50 azaltır. Yani benim hasarı az olan bir sonraki kahramanımı beslemektense savunması yüksek olan rakibimin savunmasını düşürmem ve rakipteki tüm kahramanların aynı anda düşürmem benim için daha önemli olacaktır arkadaşlar. O yüzden zırh delici seçmek bu sebeple mantıklı. Yüzükleri de gördük. Şimdi buradan çıkalım şöyle bir şeye bakmaya çalışalım. Şu ikiliye
ikiliye. Nerede o ikili? Şöyle yapalım. Şuraya ne koyalım? Hammurabi koyalım bir tane geçsin. Miyamoto'dan başlayalım. Şimdi Miyamoto'ya girdik dostlar. Yüzük parıltılı. Parıltılıyı 20 seviyenin üstüne çıkarıyoruz demiştik. Geldik başlığa bakıyoruz. Başlıkta can görüyorum. Burada savunma da kullanılabilir bu arada. Savunma gemleri burada kullanılabilir. Neden kullanılabilir? Hepsine bakacağız arkadaşlar. Bilekte kudret aynen. Burada da aktif. Tamam. Burası da tam aynı sıralama. Yani can gemi de kötü değil tabii ki. Burada da ne var? Kapasite, aynen. Kudret, yenileme. Tamam. Güzel. Bunda yoktur zaten. Bir şuraya bakalım. Beceri olarak ne açılmış? Hiddetli hücum, rakipsiz saldırı. Ya burada rakipsiz saldırı değil de yüksek moral almamız gerekiyor. Aktif beceri etkinleştirmek. Aynen. Yüksek moral ve hiddetli hücum bir arada olması gerekiyor. Rakipsiz saldırı değil. Bunları zaten düzelteceğiz abi. Tribe bakıyorum. Tribin becerilerine baktığımda adil yargı görüyorum. Aynen tamam. Bir de burada kralın kılıcı görüyorum. Zaten geriye baktığınızda kana susamışlıkla rakipsiz saldırı kalmış oluyor. İki tane doğru tercih yapılmış bu noktada. Hemen şöyle bir atları gözlemleyelim. Atlara girdiğimde burada ne görüyorum? Kudret nitelikli sarı bir altın bir at görüyorum. Berk Yarok ve ordu koparma özelliği var. Güzel ama yani aktif beceri hasarı özelliği de olabilirmiş. Tribuvane'ye geldim. Burada yenileme hayat kurtaran da olur. Yenileme bazlı bir şey olması gerekiyordu. Özellik olması gerekiyordu. Okey, bunlara razıyız. Şuraya dolu ambarı koymuş. Şurada çift özellikli atlar falan görüyorum. Bunların hepsine zaten bakacağız beraber. Bir de elimizde yanlış hatırlamıyorsam Theodora ve Char vardı. Onları da şöyle bir getirelim. Bakalım herhangi bir şey yapılmış mı? Kahramanlar temin edilmiş bu arada. Şöyle getirelim. Bakalım herhangi bir detay yapılmış mı? Uygulanmamış. Biz buraları uygulamaya çalışırız işte. Hazırlanırız kahramanı bir yandan. Hem de oluşturmuş oluruz arkadaşlar. Sizin için de ön izleme olmuş olur. Dostlar şimdi düzen bu şekilde. Ben size bir de envanteri göstereyim ama envanter biraz genişleyebilir. Çünkü şu anda gördüğünüz gibi şey yok. En kudretli vali etkinliği olmadığı için biraz beklemek zorunda kalacağız. Arkadaşlar şöyle bir göz atalım. 54 tane günlük sandıktan sanırım bu. Bunları harcarız. Teknik puanı falan veririz. 8 tane özel taslak sandığı var. Mücevherlerimiz hazır gibi. Kaliteli altın ve aydınlanma meşalesi seviyesine göre gayet yeterli bu arada. 3695 kuyumcu nişanı görüyorum. Kuyumcu nişanı severiz abi. 748 tane dövme çekici görüyorum abi. 748 tane dövme çekici. Ben hiç 748 tane dövme çekicini bir arada görmedim. Şöyle aşağı doğru iniyorum. Şuradan geçelim. Buraya bakmıştık. Yüzükler zaten bildiğimiz gibi 316 tane kaliteli altın varmış. O da güzel. Bunlar da birikmiş bu arada. Süper abi. Şu an anladığım kadarıyla Lubu Birliği'nin yüzükleri var. Gerisinin yok gibi. Şunlar zaten oyunun verdiği iki yüzüktü. Sadece parıltılı güneşten emin olunmuş ve alınmış gibi duruyor. Yani hesap gayet garanti adımlar atmaya çalışmış. Buraya girdiğimde 1983 tane parşömen görüyorum. Mükemmel. Beceri sıfırlamamız da var. İşimize yarar. 607 tane sarı kafa görüyorum. O da güzel abi. Şuradan aşağıya buff'ı geç. Diğer diyelim. Diğer kısmında ise zaten şunu biliyorduk. Teknik puanı yaklaşık 22 bin tane vardı. Kalsedon diyorum, affedersin. Meteoritler işimize yarayacak abi. Kalsedonlar da işimize yarar. Burada efsanevi şimşek kristali görüyorum. Bunlarla işte tesisatlarımızı 4 yıldıza çıkaracağız abi. 676 gayet güzel miktar. Yani şu büyük ihtimal çok hızlı erir bunlar da çünkü çok fazla adetlerde istiyor geliştirme için. Aşağı indiğimde 11.000 ham demir görüyorum. Yine güzel. Güzel miktar. 21.000'de yani yaklaşık 22.000'de içgörü puanı görüyoruz abi. Süslemelere baktığımızda ise şurada aslında bir tane savunma kaynayan kan çıkarmış. Savunmaya çıkarabilmiş. O yüzden kullanmıyor sanırım. Burada da saldırıya verebilmiş. Bakın bahsettiğim şey buydu. 40 üstü seviyelerde süslü kahramanın beceri hasarı artış diye bir ek getiriyor bu. Şimdi Atilla'nın hasarı yok abi. Buna gerek yok gibi bir şey oluyor. Ya savunma kullanılmak istememiş, direkt hasar çıkartmak istediği için böyle yaptığını düşünüyorum. Yani öyle istiyorsa öyle oynar. Şimdi biz tabii ki en verimli ve doğru olanı göstermeye çalışıyoruz ama bu şekilde oynanmak istiyorsa da neden olmasın? Bu bir tercih gibi duruyor çünkü. Şuraya baktığımda yine saldırı gök gürültüsünü görüyorum. Miyamoto'ya olan dalga kıran mıydı? Aynen. Dalga kıran olması lazım. Bunu da denk getirmeye çalışırız abi. Canlar envanterde gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi ben sizleri biraz ötelemek zorundayım
zorunda kalacağım. Vali ne zaman gelir bilmiyorum ama erkenden bu videonun baş kısmını oluşturmak istedim. Bu envanter birikecek. Bu envanter var şu an. Daha bu envanter birikecek yani. Vali etkinliğinde birinci çıkmak ve rakiplerimizi devirmek istiyoruz abicim. Bu videoya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Nasıl devam edeceğiz? Tüm düzenlemeyi yaparak ve en verimli düzeni oluşturmaya çalışarak devam edeceğiz arkadaşlar. Benim için geçiş süreci biraz uzun sürecek ama sizinle şu an geçiyoruz arkadaşlar. Evet dostlar, ben geldim. Vali etkinliği gelmedi ama şimdi içgörü puanlarımız ve kalite testlerinde harcayacağımız teknik puanlarımız falan vardı abi. Onları devreye alacağız bu videoda. Yani bu kısımda. Onları da hemen böyle bir nasıl yapacağımızı, nasıl ilerleyeceğimizi göstereceğimiz ufak bir kısım oluşturmak istedim. Şuradan hemen şöyle teknik puanlarımıza bir bakalım abi, ne kadar var elimize. Gördüğünüz gibi 23.000 teknik puan var elimde. Peki 23.000 teknik puanla şu anki konumumda nereye gelebilirim? Hemen şöyle bir gözlemleyelim abi. Geliyorum. Tesislerin içine giriyorum abicim. Burada baktığınızda 5-5-5 veya iç kale restorasyonu falan açacağız. Şurada güç ilerlemesine falan. Ha, pardon, şuralar vardı. Buralar ne kadar harcayacak? 3.000, 3.000, 5.000 ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam burası da 3.000 kadar harcıyordu. Yani 3, 6, 5 daha 11, 3 daha desek 14. Şurada da var 3 tane. 16. Aynen iç kale restorasyonunun birinci seviyesini açarız diye düşünüyorum. Hatta güce de bir iki tane basarız gibime geliyor. Bu hesabı nasıl yapıyorum arkadaşlar? Instagram'ımda paylaştığım kale tesislerinin ne kadar teknik puan gerekliliğini gösteren tablodan artık aklımda, yani sürekli insanlar istediği için ben de otomatik artık ezberledim diyebilirim. Şimdi burada önce geliyoruz, bu tarafı fulluyoruz. Yani zaten burada ne yapacağımız belliydi. Sol tarafı tamamlarsın. Artık iç kale restorasyonu açmak için ve bir sonraki seviyeye geçmek için de sağ tarafı tamamlaman gerekir abi. Geliyorum burada. Zaten bakın, iç kale restorasyonuna geliyorum. Burada diyor ki sığınağı 5 yapın diyor ve hasat odasını 5 yapın diyor. Hasat odası burası, sığınak burası. Şimdi ben bugün basıyordum. Az önce bir tane bastım bu arada. Ben bugün neden basıyorum? Onu da hatırlatayım tekrardan, söylemeden geçmeyeyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi beklenen gün geldi. Bugün artık güç artışı günündeyiz. En kudretli imparatorluğun, yani KVK'nın güç artışı gününde şu anda 20.000 teknik puan harcayarak, 20.000 diyelim biz ona, ne kadar milyon puan yapacağımızı ve sıralamada nereye geleceğimizi, bu bize ne kadar faydalı olacak birlikte bir görelim. Bunu birlikte görmek istediğim için de bugünü de araya sokmak istedim. Yani vali etkinliğinden devam edecektik ya. Şimdi şöyle yapıyorum. Geldim, bunu 5 yapacağım abi. Aynen 5 yaptık. Bu birim türlerinin can artışı bu arada önemli. Yani her yeri bitirdikten sonra kesinlikle fokuslanılması gereken ilk yerlerden biri de bu sığınak geliştirmemiz arkadaşlar. Bakın, farkındaysanız iç kale restorasyondaki bir şartı, sığınak 5 seviye şartını şu anda tamamlamış olduk. Şimdi buraya da devam edemeyeceğim için geliyorum buraya. Hasat odasını yapmam gerekiyor. Hasat odasını direkt yapabiliyor muyum? Hayır. Öncekileri 5 yapman gerekiyor. Bunu yapabilmen için atölyesini, taş atölyesi için de odun atölyesini falan, hepsini 5 yapman gerekiyor yani. Şimdi gelip burada harcamaya başlayalım. Şöyle 5'e kadar getireyim hemen sizinle beraber. Şu an 3.000 kadar kullandık sanırım. 22.000'di totalimiz. Evet, bakın zaten ikisini de 5 yaptıktan sonra sonraki seviyeler açıldı. Yani burayı biliyorsunuzdur, hakimsinizdir. Böyle bir videosu da olmuş oldu. Güzel oldu abi. Daha önce herhangi bir videoda buradaki geliştirmeyi böyle beraberce yapmamıştık. Yani geliştirmenin tamamını beraberce yapmamıştık. Yoksa sıfırdan başlama serimizde yapıyoruz zaten. An be an ilerliyoruz orada. Şöyle acil bakımı da hemen 5'e getiriyorum abi. 500, 625, 750 istiyor. Burada da aynı şekilde 250, 375, 500, 625 ve de 750'yi bastım. Hasat odası açıldı. Hasat odasını da yapıyorum 5 seviye. Hasat odasında zaten 5 seviye yaptığımda, ha bakın ne dedi. Bir şart sundu şu anda. Depoyu 28 seviyeye çıkarman gerekiyor dedi. Şöyle bir bakıyorum, inşaatlarımda boş inşaatçı var mı? Geldim, 22 saatlik bir olayımız var. Aslında şuradan bir tane yapabiliriz. Depo zaten geliştirme aşamasındaymış. Ya çok fazla hızlandırıcımız var diye biliyorum. Olmadı şunu şöyle basabiliriz. 2 günlük çok bir şey yapmaz. Baksanız abi, burası curcuna. Aynen 2 gün çok bir fark edeceğini düşünmüyorum yani. O yüzden şunu hemen hızlandıralım. Umarım sonraki seviyeler farklı bir şey istemez. Şöyle beraber bakalım. Geldim, hemen hasat odasını da 5'e çekiyorum artık. Tamam.
İç kale restorasyonum açıldı abi. Şimdi restorasyonu önce 3'e kadar getirmeniz mantıklı abi. Zaten bize de şart olarak 3. seviyeyi sunuyor. Bakın güç salonunu yapabilmem için 3'e geçmem gerekiyor şu anda. Oyun oynanışında da ilerleyişinizde de 3 seviyede beklemek, yani 3 seviyeye kadar yapılacakları yapmak ve daha sonra 4 ve 5 yapmak da bana mantıklı gelen abi. O yüzden şöyle 1 yapalım, 2 yapalım, 3 yapalım. Bakın zaten artık 4'e yetersiz ve sonraki güç salonumuz açıldı. Tam olarak söylediğim şey oluyor şu an. Güç salonunun ortasında falan kalacağız demiştim abi. Buraya geçebilmemiz için yine 3'ünü de bu sefer 3'ünü de 5 seviye yapmamız gerekiyor. Bakın şöyle görebiliyorsunuz abicim. Burada da aynı şartlar var. Yeni araştırma enstitüsünü açabilmek için de bu ikisinin 5 olması gerekiyor. Yani şu satırın 5 olması gerekiyor. Görüyorsunuz. Bu arada arkadaşlar kale tesisleri sayfa 2 geldi. Yani şu anda oyunda aktif bir şekilde var. Kale seviyesi 35 seviye olanlar görebiliyor. Şimdi şöyle kaldığımız yerden devam edelim abi. Burada tabii ki de önceliği kudrete veriyorum. Çünkü kudret birliğim çok fazla. Kudreti 5'te bırakacağım. Daha sonra buradan stratejiye geçeceğim. Zırhı en sona bırakacağım. Zaten bana sıralamayı yapmış abicim. Ben bunu kaça kadar getirebiliyorum? Bir tane daha basabiliyorum sanırım. Şöyle basayım. Bir taneyi de buraya basamıyorum. Tamam. Gördüğünüz gibi şu anda 22.000 kadar teknik puanı harcadık. Gelelim bakalım 22.000 teknik puan bize KVK'da ne kadar etki gösteriyor. Arkadaşlar ben yani gerçekten inanamayacağınızı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi 141 milyon puan verdi ve şu an sıralamada birinciyiz abi. Bakın ikinciye bakıyorum 132. Bildiğim birinciliğe yerleştim sadece teknik puanlarımı kullanarak. Yani burada herhangi bir ekstra bir şey yapmak zorunda kalmadan direkt olarak birinciliğe yerleştim. 141 milyon abi. Gayet iyi puan. Totalde nereye yerleştirmiş oldu bizi? Bizi bakın 169 milyon puanım var zaten. Şu an 18'deyim. Sadece teknik puanlarımı biriktirip burada kullanmam beni KVK'da böyle iyi bir sıralamaya itti yani. Tabii şimdi burayı yapacağımız farklı şeyler de var. Buraya puan kazandıran farklı şeyler de var. Ama teknik puan kesinlikle en fazla puan kazandıranlardan biri abi. Buraya geliyoruz. Şimdi bir de hayvan araştırmamız var. Bakın 25.911 içgörü puanı birikmiş. Şimdi bunları da birlikte harcayacağız. Bu sefer bu tarafta harcayacağız. Burayı zaten yeterince ilerletmiş. Yani bence biraz da fazla ilerletilmiş gibi. Neden fazla olduğunu söylüyorum. Çünkü sağ taraf yani saldırı kısmı çok fazla. Burada çok fazla ilerletme var. Şimdi burayı yapmadan önce şöyle bir birliklerimize dönelim abi. Birliklerimizi görelim. Size de bir hatırlatma olsun. Bakın Lubu birliğimiz vardı. 9.8 milyon güçteydi bu. Diğer birliklerim toplamada sanırım şöyle kahramanlardan biz şey yapabiliriz. Mansa Musa'mız var. Bununla ilgileneceğiz birazdan abi. Şöyle aşağı iniyorum ve bakıyorum. Bakın Char var. Yani 2 tane kılıç birliğim var. Biri Miyamoto ve diğeri de Ramses birliği olacak gibi duruyor. Burada hatırlarsanız bir tane mızrak birliğimiz vardı ama çok aktif değildi. Yani mızrağa yönelmemize gerek yok. Bizim önceliğimiz kılıç olacak gibi. Bu önceliği nasıl takipte edebiliriz abi? Yani nelere öncelik vermemiz gerekir bu önceliği belirledikten sonra? Bildiğiniz gibi zaten paralı askerde de bunu yapıyorduk. Bakın süvari tamamlanmış ve devamında akabinde kılıçla ilgileniliyor. O zaman bu hesapta biz öncelikle birçok şeyde süvariyi öne atacağız ve daha sonra peşinden de kılıça fokuslanacağız demek oluyor bu arkadaşlar. Şimdi geliyorum aynı şeyi burada da uygulayacağım abicim. Şimdi hayvan araştırmasını ilerletirken bakın arkadaşımız buraları böyle böyle yapmış. Ben bundan yana değilim abi. Şöyle çok basit bir mantıkla anlatacağım size. Önce bu haritadaki her şeyi bir yapmanız gerekiyor abi. Neden? Neden bir yapmam gerekiyor? Çünkü minimum geliştirmeyle bakın mesela burada 500 istiyor benden ve verdiği etki kılıç hasar artışına 0.6 etkiliyor değil mi? Şuraya bakıyorum abicim. Bakın burada ise ya yine 1.5 verecek. Ya ben bu arada kılıçları falan önce 5'e çekeceğim. Hepsini bir yapacağım ama önce kendi ilerlememi yani süvari ve kılıcı 5, 7 zaten yapmış arkadaşımız. Civarlarına çektikten sonra artık buraları bir komple bir olarak açmaya çalışacağım. Sebebini tekrar söylüyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi 0.6 bir kılıçla hasar artışı var ve 500 içgörü puanı istiyor. Ve şuna 7 seviye olduğu için buradan bakıyorum. Burada da %1.5 süvari saldırısı var ve 960 içgörü puanı istiyor. Şimdi yani içgörü puanı gereksinim miktarı bana verdiği bonusu karşılamıyor gibi bir şey oluyor. O yüzden buradaki birleri açmak daha az içgörü puanı kullanarak daha fazla bonus elde etmek gibi oluyor. Biz de şimdi bu geliştirmeye uygun bir şekilde ilerleyeceğiz abi. Şimdi süvariyi buraya kadar getirmiştik zaten. Şurada ilerlememizi yapalım. Duruma göre buraya geçebilecek miyiz bakalım. 25.000
içgörü puanı var. Ben kesinlikle yeterli olacağını düşünüyorum. Videoda bunu şu şekilde adlandıracağım. 26.000 içgörü puanı bize ne kadar en kudretli imparatorluk puanı verecek diye bakıyorum. Tekrardan hatırlayalım en kudretli imparatorluk puanımızı abicim. Şuraya geldim. Basıyorum 141 milyondu. Aynen 141 milyon bir puanım var benim burada. Süslemeye geliyorum. Buradan hayvan araştırması dedim ve geldim. Burayı hemen şöyle beşliyoruz abicim. 5 ilk seçenek. Şöyle burayı da beşledim. Burayı da beşledim. Çok güzel. Yani düşündüğümden az gidiyor şu an. Yani aslında az önce anlatmak istediğim şey şuna benziyor. Abi bakın 7. seviye 8. seviye yapacağım. %1,5 saldırı puanı verecek bana 960 içgörü puanla değil mi? Burada da 5'i 6 yapacağım. Yine %1,5 arttırıyor 720'ye. Ben buradaki hiç etkilerini önce bir alıp daha sonra üstlerine koymaya devam edeceğim. Zaten mecbur kalacağız o noktada. Şimdi kılıcı da 5-5-5 yaptık. Geldik bakıyorum şöyle tüm birim türlerinin saldırısı. Arkadaşlar bakın burada farkındaysanız okçu ve mızrakların da 4 olmasını istediği için burayı bu kadar geliştirebiliyoruz. Bu sebeple şuradan devam edeceğim. Burada da bakın 3'ü geçemiyoruz zaten. Yani biz de kılıcı 3 gibi bir şey yapacağız burada. Hemen şöyle kılıçların hasar bonusunu 3 yapalım. Şimdi burayı açabilmek için farkındaysanız mızrak hasarı ve okçu hasarı istiyor. Yani benden bunları bir yapmamı istiyor. Şöyle bir yapacağım mecbur. Size dedim ya her yeri bir yapmamız gerekecek diye. Bakın yapıyoruz şu an mecburen. Geldim buraya tüm birim türlerinin savunması diyor. Şimdi bu savunmayı geliştirmeden önce şuraya bir tıklıyorum. Diyor ki savunmayı bir yap diyor. Bak burayı bir yapıyorum. Bunlar açıldı. Bak %1,2 veriyor 750'ye. Hemen bunu mu yapmam gerekiyor yoksa şunu mu yapmam gerekiyor diye bakıyorum. Çünkü burada direkt süvarinin hasar artışı mevcut. Şunu bir yapayım abi şöyle. Bir de biz burada okçuyu yapacaktık. Pardon, kılıçlıyı yapacaktık. Kılıcı da yapıyorum abicim. Bakın sonrakiler de açıldı zaten. Şunu da görüyorsunuz. Süvari mızraklardan aldığı hasarı azaltıyor. Tabii ki veriyoruz buna. Burada da bir hasar azaltma söz konusu olduğu için veriyoruz. Burada da tüm birim türlerinin canı diyor. Şimdi sen bu canı nasıl açacaksın? Açamayacaksın abi. Ne yapman lazım? Hepsine bir vermen lazım. Gördün mü? Yine geldik. Aynı noktaya geldik. O yüzden şöyle birleri veriyorum. Şuraları bir basalım abicim ve şu can kısmını açalım. Şimdi can kısmı benim her zaman daha önemli olduğu için bu kısmı arttırmamız şart gibi geliyor bana abi. Buradan başlama ya en sondan başlamak gibi oluyor ama yapacak bir şey yok. Ben önce canı arttırabildiğim kadar arttırmaktan yanayım. Şöyle bir verelim. Zaten bak 3 seviyeye kadar getirebildik burayı. Çünkü öncekileri tamamlamamızı istiyor. Biz oradan alacağımızı alalım ama. Şimdi bir kıyas yapabiliriz abi. Bak ne yapacağız? Buradan saldırı bonusuna bakacağız. Kılıç saldırısı 1,5 artırıyor. 720 veriyormuş. Ve bunu mu yapacağım, onu mu yapacağım diyor. Mızraklara karşı hasarı diyor. 1050'ye istiyor. Burada da 1050 istiyor benden. Şimdi mızraklara karşı hasar mı istiyorsun sen yoksa saldırı bonusu mu istiyorsun? Genel bir saldırı bonusu mu istiyorsun? Verimli ilerlemek istiyorsan geleceksin. Bak burada can var. Görüyorsun değil mi? Kılıçların canı. Bak burada arkadaşımız basmış zaten. Can önemli abicim ama bak burada 1920 tane içgörü puanı istiyor. Çok istiyor. Biz şurada yapabildiklerimizi yapalım ama bunlar da 1000 istiyor. Yine böyle az istemiyor ki abicim. 1000, 1400 bak çok fazla yani şu an istekler, talepler. Biz şöyle yapalım abi. Gelelim şunu bir 6 yapalım. Bunu 6 yapalım ve bunu 6 yapalım. Tamam mı? Bunları 6 yaptıktan sonra şuna geliyorum. Yetiyor mu? 7 yapıyorum. Bunu da 7 yaptıktan sonra abicim artık bunları 7 seviyelere ikisini de getirdikten sonra şuralarla ilgileneceğim. Bunları arttıracağım abi. Bunları yapabildiğim, çıkarabildiğim seviyeye kadar çıkaracağım yani. Aa bak hatta bir tane yapabiliyorum. Yapsam mı acaba? Kafası karışmasın sonra arkadaşın. Neyse binek falan birleştireceğiz. Orada bu 600'ü de sağlamış oluruz dostlar. O yüzden hani düzenimizi bozmayalım. Buraya basalım şu anda. Dediğim gibi bu ikisinden sonra da buraları yapabildiğim kadar arttırabildiğim kadar arttıracağım. Tabi bunları arttırırken de bunu da arttırabiliyorsak arttıralım abicim. Bu tüm birimlerin savunmasını sağlıyor çünkü. Bunu bir de bırakmak hata olur yani. Onlardan sonraki ilerleme zaten biraz daha mecburi olacak. Artık hani şeyleri yap diyecek. Bize mızrakla okçuları falan yap diyecek. Ki şunları arttırabilelim. Bunlar direkt olarak tüm birimleri etkiliyor çünkü. Şimdi gelelim bakalım ne kadar bir puan sağladı bize. Burası teknik puan kadar puan sağlamıyor arkadaşlar. Bakın 6 milyon kadar bir puan verdi. Ama sonuçta 6 milyonu verdi mi? Verdi abi. Yani 6 milyonda şimdi 141 milyon gibi bir fark gördüğümüz için 6 milyon bize az geldi ama 6 milyon da 6 milyondur abicim. Şimdi bunları tamamladık. Ne yapacağız bu hesapta abi biz bugün? Güzel bir şey yapacağız arkadaşlar. Geleceğiz buradan hızlı bir çark sürecine gireceğiz sizinle. 300 tane çevrilmiş zaten Musa'mız. Musa'ya bakıyorum.
300 çevirmeye ne kadar madalya toplanmış? Bunu neden yapıyoruz bu arada? Çünkü Ömer arkadaşımız, çark videolarımızı takip eden bir arkadaş. Hani şansımıza güveniyor. Biz de birlikte bu şansı bir değerlendirelim dedik abi. Şimdi 300 tane çevirmeye 156 tane madalya alınmış. Ben şuraya bir not alıyorum bunu. Çünkü burayı biz çevirmedik. Şimdi geliyorum. Nereye kadar gideceğimizi bir tartışalım şöyle. 874.000 imparatorluk paramız var. 600 çarka kadar gelebiliriz. Çark güzel gelirse de 800'e kadar falan çıkabiliriz. Zaten bizim totalde kaçtı? 590, 600 madalyaya ihtiyacımız var. Kahraman'da açılmadığı için 600 madalyaya ihtiyacımız var. Yani 300'de 156 madalya alındıysa bir oran orantıdan 1200 çevirmeye falan 5 yıldız oluyor. Ama bir sonraki çarkları da olduğu için direkt hepsini çevirmemize gerek yok diyoruz biz abi. Hepsini tek çarkta harcamaya gerek yok. Çünkü bakın ödül aralıkları artıyor. Burada bakın 100 farklarla veriyorken artık 200 farklı veriyor. Hatta devamında vermiyor. Hele ki en başında bakın 40, 60, 80 artışlarda her bir artışta ödül alıyorum. Yani ben 600'e kadar aldığım ödül madalyalarıyla bakın 20, 40, 60, şurada 15 var, 75, pardon. Şurada 15 daha var, 90, burada 15 var, 105, şurada 15 var, 120, burada da 10 var. Toplamda 130 tane madalya şu ödüllerden alıyoruz 600'e kadar. Ama 600'den sonra bakın burada 400 çevirme yapıyorum ben ve bakıyorum 30 artı 30 60 madalya. Yani denk değil. 600 çevirmek daha mantıklı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer bu kadar çevirmiyorsanız da zaten sizlere şey demiştim. Hani daha düşük bütçeli hesaplar için 60-60-60 sisteminden bahsetmiştim ben. 3 çark 60 çevirmek mantıklı demiştim. Ama bunu 120 yapabilirsiniz siz kendi imparatorluk para düzeninize göre ya da 200 3 çarkta böyle her birinde 200'e kadar çıkabilirsiniz dostlarım. Şimdi gelelim bunu 600. çarka kadar bir çevirelim arkadaşlar. Bu hesapta mızrak birliği yapılacak. 3. sezonu yeni girdiği için hesap mızrak birliğinde şu an Mansa Musa'yı almaya çalışıyoruz. 4. sezonda da Kiros rahat bir şekilde alınacak bu hesaba ve direkt olarak 5 yıldız yapılacak arkadaşlar. Çark kötü gidiyor. 55 çark çevirdik. Şu anda onlu yok. Ödülümüzü de alalım abicim. 100 çevirmede ne kadar kastık? 156 tane vardı elimizde. Şuradan madalyalara geliyorum. 156 desem 39 tane almışım. Oran çok kötü. %39. Berbat. Bu oranla giderse 600'de bırakırız abi. Bugün şans yok gibi hesapta. Biz yine de devam edelim şöyle bir. İkinci yüzde güzel bir sonuç versin diyorum. Abi bu çarkı çok seviyorum ya. Garip bir şekilde çarkta kendimi kaybediyorum ya. Ya böyle bana bir hesap verin sadece çark çevireyim. Şöyle basıyorum. Onluyu aldık. Güzel. 195'in üstüne hemen bakacağım abi. Çok iyi. Çok iyi abicim. Yani 72 madalya çıkmış 100 çevirmede müthiş. %72 güzel. Öncekiyle 200'de 39 eklediğimde 81, 110, 200'de 110, %55. Oranımız ortalama %55'te şu an. Ortalamayı yakaladık. İlk yüzde kötüydü. İkinci yüzde güzel sonuç verdi. Böyle sonuç verirse 800'e geçerim. Giderim abi. Şu bir onlu verecekti. Onu almak istiyorum. Aynen onu ver bana. Şuradan alayım gideceğim. Ver. Bak 2-2 değil. Heh, tamam. Aferin. Yemin ediyorum çarka fısıldıyorum ya. Onlu noktası yaptım bak burayı. Yok abi net verecek. Net verecek. Çok hissediyorum. Sniper'cı gibi nefesimi tutuyorum basarken. Şurada seriden basıyorum. Bu yüzlüğü de bir değerlendirelim. 267 tane mi madalyası olmuştu? Aynen. 267 madalyası olmuştu. 267 üstüne 33 ve 28. 33 artı 28 61. Güzel. Güzel abi. 61 de güzel. Yani şey skalamızı bozmadı. Bence devam edelim mi? İmparatorluk parası zaten uçuyor ya. Aynen 800'e çıkalım. Geçtik abi. 800'e çıkıyoruz. Aynen. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Yani tam bir karar noktasında beni mutlu ettin şu an. Buradan devam ediyorum. Hiç iki tane aynı anda 10 çıkaran oldu mu bilmiyorum ama ben yapamadım öyle bir şey. Ha 100 olduk mu? 100 olduk da adedi hatırlamıyorum ki. Şöyle bir bakayım size göstermiş olayım. 355 olmuş abi. Kaçtı ya? 28 çok az. Eğer 28 ise 328 miydi? 328'di galiba. 33. Aynen 28 61 çok kötü.
Ha, ödül de almadık ya ondan böyle kötü. 28 desen şu anda ne almışız ki? Hiçbir şey almamışız abi. 27 madalya mı aldık biz? 100 çevirme 27 madalya çok kötü. Allah'tan bir tane onlu vermiş o arada. Şu 800 ödülünü de alalım çıkalım buradan. Bu son yüzlük bizim oranı biraz kötüledi. Arkadaşlar videonun bu kısmından sonra vali sürecine geçeceğiz bu arada. Haberiniz olsun. Valide Ramses alacağız ve birinciliğe oynayacağız bu hesapta. Az önce hızlandırıcı miktarlarını gördünüz zaten. O hızlandırıcıları valide kullanarak güzel bir etki sağlamaya çalışacağız. Haberiniz olsun. Video biraz uzun oluyor farkındayım ama böyle birçok içeriği aynı anda oluşturmak istediğimiz için böyle oluyor. Ben yine burayı bölüm bölüm ayırmaya çalışacağım. İşte sallıyorum çark anı, vali anı, en kudretli vali, en kudretli imparatorluk sonuçları gibi böyle bölüm bölüm ayırmaya çalışacağım ki siz de rahat bir şekilde nereyi izlemeniz gerektiğini bilin. Bu arada haberiniz olsun. Genelde uzun videolarda bu şekilde bölümlendirmeyi yapmaya çalışıyorum. Eğer sizin talebiniz olursa ben bunu sonradan da ekleyebiliyorum videoya. Haberiniz olsun yani. Hani abi bu bizi çok zorluyor. Şurayı bir bölüm bölüm ayırsan da rahatlarız derseniz bunu sağlarız abi. Sıkıntı yok. Biliyorsunuz zaten daima sizin için kolaylaştırıcılar oluşturmaya çalışıyorum. 800 olduk. 30'u alalım. Şöyle gelelim abi. Durumumuzu bir kontrol edelim. Ah, buradan kontrol edemeyiz. Şuradan kontrol ederiz. Şöyle madalya dedik ve 413 madalyaya eriştik abi. Bizim 600 ihtiyacımız vardı. 187 madalyaya ihtiyacımız var. Süper. Ya belki çark çevirmemize bile gerek kalmaz ama imparatorluk parası kullanarak halledilir yani bu. Güzel. Şimdi 300'dü. Biz 500 tane çevirdik, değil mi? Üstüne 500 çevirdik. 156 tane vardı abi. 413'ten 156'yı çıkarırsam ne kalır? 257. 257 madalyada biz çıkarmışız. Şimdi orana baktığımda şunu görüyorum. 500 çevirme, 250 madalya yine %50. Önceki oran da %50 idi. Aynı. Hiçbir fark yok. Yani bugün bu adam %50 oranla çark çevirdi abi. Kötü. Bence kötü. Zaten şuradan da anlayabiliyoruz. Görüyorsunuz yani 800 çevirme 413 madalya. Yarısı kadar veriyor genelde. %60-70 iyi de %50 biraz moral bozucu. Umarım bir sonraki çarkında daha verimli geçer eğer çevirecekse. Canlar vali sürecinde görüşürüz diyelim. Vali sürecine şöyle yapacağız. Sadece en kudretli valiye giriş yapmayacağız. Hesabı baştan aşağı kontrol edeceğiz ve düzenlemeleri sağlayacağız abi. Elimizden ne geliyorsa her yerine dokunmaya çalışacağız. Yani video aslında o kısımda başlıyor gibi bir şey olacak. Ama bunları neden biz vali sürecinde yapıyoruz? İşte hızlandırıcıları kullanalım, işte T7, T8 araştırma gibi ya da bina geliştirmeleri gibi her şeyi orada sağlayacağımız için vali sürecini bekliyoruz. Bir yandan da Ramses'i almak istiyoruz. Mesela Mansa Musa'yı aldım. Musa'yı biliyorsunuz ben normalde durmam. Yani eğer kullanacağım bir birlikse madalyaları basarım, basmıyorum. Neden? Valiye etkisi olsun. 400 tane madalya az değil abi. Orada bizi kurtaracak bir miktar da olabilir. Yani çünkü valide burada arkadaşın serverında böyle kıran kırana bir mücadele olabileceğini düşünüyor arkadaşımız. Biz o mücadeleyi biraz paramparça edelim istiyoruz açıkçası. Ben şöyle özetleyeyim. Valide tüm hesabı değiştireceğiz abi. En güzel haline getireceğiz. Arkadaş zaten bizi takip etmiş, güzel bir şey oluşturmuş. Biz daha böyle detay ayrıntıları inceleyeceğiz. Bilginiz olsun. Arkadaşlar hemen şunu da araya sokayım. Eğer bu gibi içerikleri beğeniyorsanız, bu gibi Kraken, balina hesaplarını incelemelerini beğeniyorsanız ve de bu gibi düzeltme videolarını beğeniyorsanız lütfen şu hemen aşağıdan beğen butonuna tıklayın. Yorumlarınızda da kafanızda takılan sorularınız varsa bana iletebilirsiniz. Zaten biliyorsunuz kimseyi yanıtsız bırakmıyorum arkadaşlar. Hemen vali kısmına geçelim. Şimdi geldik vali sürecine. Şöyle vali sürecini sizlere bir göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu an ikinci gündeyiz. Sıralama falan çok önemli değil. Birinci günde sadece kabile kesmeydi. İkinci gün kahraman büyümesi günündeyiz. Bugün neler yapacağız? Hesaptaki neleri kullanacağız? Şöyle bir göstereyim. Teçhizatlarımızı parçalayacağız abi. Teçhizatlarla yapılabilecek şeyler yapmaya çalışacağız. Buna ek olarak madalyalarımıza bakacağız. Madalyalarımızı tüketeceğiz ve de parşömenlerimizi kullanacağız. Biz şöyle tersten başlayalım diyorum. Ben parşömenleri kullanarak başlayalım arkadaşlar. Bu hesapta Ramses Birliği'ne fokuslanacağız arkadaşlar. Bu sebeple parşömenleri kullanmaya çardan başlayacağım abi. Şöyle savaş taktiğiyle başlayalım abi. Savaş taktiğini açtım. Değiştir diyelim. Şuna geçelim. Burada da kanal susamışlığı açıyorum şöyle. Daha önce paylaştığım Ramses videomda da kanalımda görebilirsiniz neden bunu seçtiğimi. Bunu da şöyle değiştir dedim. Geliyorum ilerlemelerini sağlayalım. Buradan devam edelim. Önce şunu şöyle bir
seriden 5 yıldız yapıyorum abi. Yani 5. kademeye getiriyorum. Şimdi şunu da yapıyorum. Arkadaşlar burada bu arada yani gücü yetmeyen olursa bunları bu şekle getirmeye kana susamışlık yerine anlaşmazlık yaratmakta tercih edilebilir, bilginiz olsun. Ama gücünüz yetiyorsa seçilecek ikili bunlar abi. Tabii ki de Theodora'mız var elimizde. Theodora'mız da şöyle geliyorum. Ölümsüz orduyu zaten açacağız bu ablamıza. Şöyle hemen değiştiriyorum. İkinci beceri olarak da savaş taktiğini seçiyorum yine. Çünkü yenileme veriyor abi. Birim yenileme sağlıyor yine burada. Şöyle bunu da koyuyorum. Şunu şöyle değiştir demedik. Tamam. Şöyle ölümsüz ordudan başlayayım. Şuraya bir tane daha verdim. Tamam. Bunu değiştireceğimizi söylemiştik. Şöyle yapalım. Savaşçı şarkısını bir sıfırlayalım abi. Biz buradan zırh deliciyle devam etmemiz gerektiğini söylemiştik. Ve size bunun sebebini çok güzel bir şekilde açıklamıştım. Şöyle değiştiriyorum savaşçı şarkısıyla. İlerleme sağladığımda 362 tane mor görüyorum. Burayı tamamlıyor muydu bu? Aynen. Süper. Şöyle fulllemiş olduk zırh deliciyi de. Güzel. 2 becerisini de fulllemiş bulunduk. Rani Durgavati'ye girdiğimde 2 tane boşluk görüyorum. 2 kademeyi boş görüyorum abi. Bir becerimiz açıkta kalıyor Theodora'da. Yani önceliğimizi bu Ramses Birliği'ne vereceğimiz için şu an Theodora'yı açıyorum. Şunu bir geliştirelim önce ve bunları 40 yapmam gerekiyor. Şöyle hızlıca aradan çıkarayım bunu da. Becerilerimiz de olsun. Bu pek vali etkili bir adım değil ama yani sonuçta bu bizim birliğimiz abicim. Şunları basalım. Teknik puanımızı süsleme içgörü puanlarını falan kullandık abi. Şimdi de gördüğünüz gibi en kudretli valideyiz ve Ramses'i fokuslandık. Böyle yapacağımızı söylemiştik. Bu adımlarla devam ediyoruz. Bunlar bize ne getirecek? Bizi nereye kadar götürecek? Bakacağız abi. Şu an Theodora ile Char'ı fullledik. Geriye sadece Ramses'i fulllemek kaldı. Ramses için parşömenimiz yok. Onu şu şekilde halledeceğiz. Daha önce kullandığım örneğin Miyamoto'da kullandığım becerilerden sıfırlayıp Ramses'i fullleyeceğim abi. Şu an parşömenlerin etkisini yani en kudretli vali etkisini almak için bu şekilde yapma durumundaydık. Şuna bakıyorum. Buraya daha fazla verebiliyor muyum diye. Yok zaten 50 tane kalmış. Daha sıfırlayacağımız bir şey de kalmadı. Buraya veremeyiz. Burası da 100 tane istiyor. Buna da veremeyiz. Tamam parşömenlerimizi bu şekilde kullandık. Bakalım 2200 tane falan parşömen kullandık abi. 4,5 milyon sadece parşömenlerle 5. sıradayız. Yani bugünün 5. sırasına yerleştik. Şöyle ödüllerimizi de toplayalım. Sıralamayı da bir incelemek istiyorum. Birincimiz Pala isimli arkadaşımız. Bu Pala ve Solzen yani Pala'yı yanlış hatırlamıyorum. Solzen'den eminim de aramızda hatta katıl üyelerimizden kendisi. Bunlar da bizim takipçilerimiz bu arada. Bayağı Age of Tactics ekibi şu an şov yapıyor gibi bir şey. Geneldeki sıralamamızda da 6'ya yerleştik. Yani sadece parşömenle şu an 6. sıradayız. Bir de şuna bakacağım. Elimde yoktu gerçi ama şurada Mansa Musa'ya azim açacağız. Azim nerede? Şurada. Bunu yükseltebiliyorsam tamam 20 tane de olsa şuraya bir tane vereyim abi. Daha çünkü mor becerim yok elimde. Hemen aklıma gelmişken şunu da bir kontrol edeyim. Şu becerileri şu şekil bir basalım abi. Çünkü Ramses'i bu valinin sonunda alacağız ve elimizde madalyalarımız da var. Yani sarı madalyalarımız hazır. Direkt basacağız ve 5 yıldıza tamamlayacağız abi. Şöyle yetenekler kısmına geldiğinizde direkt olarak şunu yapabilirsiniz bu arada. Buraya güvenmeyeceğimiz bir şey yok. Bu noktada en verimli sonucu sağlıyor bizim için. Hatta ben şöyle bir göz atayım abi yine de bir problem yok. Şuraya geliyorum sizlere adım adım gösterebilmek için. Şimdi parşömenlerimizi kullandık. En alttaki ortak destansı beceri parşömeni ve de ortak efsanevi beceri parşömenlerimizi tükettik abi. Şimdi şöyle madalya kısmına bir geçelim. Destansı ve efsanevi madalyalarımızı bir inceleyelim abi. Şuraya gelelim önce bir elimizde ne olduğunu görelim. Şunu kullanmamaya çalışacağız. Bunu Ramses'e ayırıyoruz. Yani Ramses'e zaten 590 tane falan gidiyor. 100 tane de biz validen alacağız. 490 falan. Kalanlar da elimizde kalsın istiyoruz. Şimdi şöyle geliyorum. Bunu açmamıza gerek yok. Burası 5 yıldız zaten. Şu kısmı da geçiyorum. 5 5 5 bunlar. Theodora'ya geldik abi. Burada yıldızları basıyorum. 3 yaptık. 230 diyor. 4'ü tamamlar ama 5'te bir kademe sanırım. Ha 2 kademe. Tamam süper. Yani 5 yıldıza şu anda 80-190 tane Theodora özel madalyasına ihtiyacım var. Güzel bu da iyi oldu. Şuradan hemen ödülümüzü de alalım abicim. Hikaye ödülleri var kahraman üzerinde biliyorsunuzdur zaten. Burayı aldık. Şuradakileri kullanalım.
Bunlar bu arada artık öneme bindi. Çünkü buraya geldim bilmiyorum ama strateji var artık. Strateji kısmında 5 yıldızlı hero'lara ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu sebeple artık kahramanların yıldızları da gerçekten önemli bir hal almaya başladı. Mansar'ın madalyaları kullanılmış galiba. Evet ya, bunlar keşke kullanmasaydık be. 400 tane falandı diye hatırlıyorum. Çarkını beraber çevirdik. Neyse, yapacak bir şey yok. Kullanılmış artık. Bunları bu şekilde komple kullanacağım abi. Birazdan zaten bitecek. Çok da bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Artık o şeylere geldik. Efsanevi kahramanlara geldik. Yani bunlar şeyle, kartla, jetonla aldığımız kahramanlar. Bunları da basıyorum. Süper. Oradan bir 80 çıktı yalnız, hiç beklemediğimiz bir yerden. Mulan'da var mı? Yok. Şu anda kullanabileceğimiz madalyaları kullandık abi. Yani elimizdeki ortakları falan kullandık. Pardon, ortak diyorum. Özel kafaların hepsini kullandık. Ortakları kullanmayacağımızı söyledik zaten. Onlar biraz kalacak. Onları Ramses'te kullanacağız. Şöyle bakıyorum, herhangi bir şey kalmadı diyebilirim. Şu Süleyman'ın da açasım var. Orada kaldı öyle. Tamam. Şimdi bakalım puanımıza. Bir de şimdi bakalım. Şöyle geliyorum. 6,2 milyon. Yine beşinciyiz. Ne oluyor abi? Biri bizimle mi yarışıyor? Ha yok, geçememişiz. Eşiği geçememişiz. Tamam. 6 milyon 900, 8,5 milyona kadar çıkarız herhalde. Şimdi tekrar şurayı açtım abi. Şu dörtlüyü tamamladık. Destansıları kullandık. Efsanevileri kullandık. Şimdi demirci kısmına geliyorum abi. Demirci, artık tesisatlarımızı basmamız lazım. Önce bir elimizdeki taslak miktarına falan bir göz atalım isterseniz birlikte. Şimdi taslaklara bakıyorum. 4 tane okçu var. 43 tane süvari var. 11 tane kılıç var. Şu bizim için önemli. 55 tane ortak var. 11 tane de dövme özü var. Güzel abi. Önce şunları bir açalım. Sonra şunlara girelim. En sonda bunlardan devam edelim diyorum ben. Ana birliğimiz Ramses olacağı için önceliği kılıca vermek durumundayız. Şöyle toplu hızlandır diyerek devam edeceğim abi. Burayı hızlı geçemiyor mu ya? Atla tuşu vardı sanki buranın. Böyle yavaş yavaş olmuyordu. Ha, şu. Tamam. Bu sefer direkt sonuca gidiyordu değil mi? Şu. Aynen. Süper. Onayladık. 2 tane daha koyduk. Süvariler geldi. Tamam. Bunları süvariyle kılıcı bitiriyoruz. Okçuyu açmayacağız bu arada. Kalanla da ortak açacağız. Tahmin ediyorum ortak 15 tane ya da 17 tane falan açacağız. Yani o kadar kalacak hızlandırıcımız. 70 günlük bir hızlandırıcımız vardı bu arada. Yani tanesi gördüğünüz gibi zaten bir gün 70 tane falan yapabiliyoruz. 43 tane bundan vardı. 11 tane de kılıç vardı. 54. 70 için 16 tane falan lazım. Olmadı 17 de çıkarsa çıkar yani. Tesisatlara da gireceğiz. O kısımda bunlar bizi ilgilendirecek abicim. Bir hızlandırıcımı kontrol edeceğim. Kaldı mı falan diye. Sıfır. Güzel abi. Sıfırlamış olduk. Harika. Şimdi bir girip puanımıza tekrar bakalım istiyorum. 8,5 milyon ve birinciyiz. Güzel. Birincilik istediğimizi aldık abi. Yani bugünkü hedef birinci olmak zaten. Bu şunu da gösteriyor. Bizim birikimimiz diğerlerini bastırıyor şu anda ki ortak madalyalarımızı falan da kullanmadık yani. Belki onlar da kullanmamıştır. Bilemem tabii de. Bir şöyle gelelim. Teçhizatlardan devam edelim. Şimdi birlik birlik bakacağım şöyle. Önce şu kısma bakalım. Buradan Miyamoto'nun teçhizatları Ramses'e taşınacak abi. O yüzden buradan bir başlıyorum şöyle. Şunu bir açalım. Şöyle şuradan başlayalım abi. Şu seviyeye de geçelim. Tamam. Diğerlerine bir bakayım da öyle buraya bir geçelim. Burada gördüğünüz gibi 3 yıldız, 3 yıldız. Burada hepsi bir yıldız. Böyle bırakılmaz abi. Şunu bir 40 mı yapmam gerekiyordu ikinci yıldızı açmak için? Tamam. Şuraya birim kapasitesi kısmını bir açalım. Şunu bir yükseltelim abi. Bu kısım tamam. Şimdi buraya geliyorum. Burayı da bir 40 yapalım. Her zamanki taktik yapılıyor yani. Şu an 2 yıldız, bir yıldız, 2 yıldız, bir yıldız şeklinde sırasıyla hazırlamaya çalışacağım önce. Şunu da açtım. Şuradaki birim kapasitelerini bir alayım. Şimdi ayakkabıya geldim. Ayakkabı var mıydı göremedim ama. Şimdi şunlara bir 40 seviye yapalım. Aynen varmış. Öldürme oranını arttıralım. Güzel. Tamam. 2-1-2-2 sağlamış olduk. Burayla ilgilenmem gerekiyor. Oo, sıfır mı? Ben isterseniz bu kafayı, zırhı ve ayağı 40 yapayım. Videoya kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi kaskı, zırhı ve ayağı 40 yaptım. Ayakkabıda biraz elimin ayağını kaçırdım. 42'ye çıktı. Şu bileği de 20 yapacağım hemen. Kaskın bu arada şeyleri geliştirmelerini sağlayabildim. Elimde 4 tane kalmıştı. Alevli yürekten 4 tane kalmıştı. Tam yetti diyebilirim. Şimdi şuraya geliyorum. Burada ilk seviyeyi fullememiz gerekiyor, birinci kademeyi. Çünkü kılıçlı hasarını arttırıyor direkt olarak. Devam ediyorum. Burada evet çok güzel. 6 tane teçhizatımız burada var. İkinci kademeye kadar tamamlayabiliyorum. Tam istediğim gibi oluyor yani şu an. Ama magma kristalimiz yetmeyecek. Şuradaki kılıçlı hasarını da açalım. Burada ayakkabımız eksik kaldı. Şöyle bunu 2 yıldız yapacağız abi. Şuradan sonraki kademe diyelim. Öldürme oranı. Şöyle verdik. Ne eksik? 6 tane mi eksik? Şurada sandığımız olacaktı diye hatırlıyorum ama şu sandık şu sandık değil. Şu sandık mı? Aynen. Şundan 6 tane alalım şöyle. Bu kaç tane veriyor? 3 tane veriyormuş. Şöyle yapacağız. Tamam. Şurayı aynen. 2-1-2-2 kuralına uyduk şu an abi. Yani bu kuralı da biz koyduk ama bakın bunlar da 2-1-2-2. Bunlar 2-3-2-3. Yani şunu fark ediyorum. Birliklerin hep ikinci kahramanların yıldızlarına önem verilmemiş. Sadece birinci kahramanın yıldızlarına önem verilmiş. Böyle olmaz. Dağıtarak devam edilebilir. Bakın mesela burayı 3 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız yapılmış. Burası 1-1-1-1. Rani'ye bakıyorum. Rani de böyle bu şekilde. Önce şunu bir 60 yapalım bu arada. Bu ilerletme arada kalmış sanırım. Bu şekil kalsın. Şimdi bu ikinci birliğimiz olacağı için seviyeleri bu şekilde 60-60-60 bırakabiliriz. Fakat bu birliği bırakamayız abi. Buradaki seviyeleri önce 60'lara çıkaracağız. Sonra 80'lere çıkaracağız. 60'lara çıkarmak için şuradan başlıyorum ben. Çünkü saldırı bonusu. Bu seviyelerle bahsettiğim yıldızlar çok alakasız. Yeter mi? Yetmez gibi duruyor. Yani dövme özümüz yetmeyecek gibi duruyor. Şunlardan bahsediyorum. Dövme kitimiz yetmeyecek gibi duruyor. Ama biz bir şey yapmaya çalışırız ya. Bir düzen sağlarız. Şimdi burada bir de Tribunam vardı. Şurada bir 31 seviye. Şunu bir 40 yapalım. Daha sonra önce hangisini 60 yapmam gerekiyor'yu düşüneceğim. Üçüncü beceriyi açıyordu 60. Üçüncü beceri hangisinde önemli? Sana karşı üstün olan birim türlerinin alınan hasarını azaltma. Bu birim türüne verilen hasar. Üstün olduğum birim türüne verilen hasar. Şunu bir 60 yapalım. Ayakkabıyla başlayalım 60'a. Mızraklara karşı daha fazla hasar vermemizi sağlayacak bu bizim. Aynı şeyi buna da yapacağım. İyi, fazla basmış olmam faydalı oldu. İkinci 60'ları seçmem gerekecek gibi duruyor. Aynen. Çünkü dövme kitimiz şu an yeterince var. İkinci 60'ı da şu zırha basabiliriz. Hepsini 3 yaptıktan sonra burayı 3 yaparım diye düşünüyorum. O yüzden şöyle burayı 60'lamaya çalışacağım şimdi. Güzel. Sanırım Tribuana'nınkini de yapacak. 60 seviye yapacak gibi duruyor. Tam yetti abi. Çok güzel. Şimdi kasklarımızı 60 yapacağız. Daha sonra buraya bileklere geçeceğiz abicim. Teçhizat seviyeleriyle ilgili herhangi bir şey göremiyorum. Fakat teçhizatlar yetersiz kalacak gibi. Çünkü yani 3 birlik düşünen bir hesaptan bahsediyoruz. Ve şu an 2 birliğin teçhizatlarını ancak 40'a falan getirebildik. Ya buradakileri bu arada Ramses'e taşıyacağız. Bu birliktekileri Ramses birliğine taşıyacağız. O yüzden mücevherleri falan şimdi düzeltmeme gerek yok. Ramses Birliği'ni oluşturduğumuz zaman mücevherlerinde yani teçhizatların mücevherler kısmından da devam ederiz arkadaşlar. Şu an kaçıncı gündeydik? Tekrar şöyle bir özetleyelim. İkinci gündeyiz. Üçüncü gün kaynak toplama. İlkel şebnem toplayabildiğinizi unutmayın abi artık. Ve dördüncü günde zamana karşı yarış. Bugün bizim için çok keyifli geçecek arkadaşlar. Hızlandırıcılarımızı kullanacağız. Üstün üretim yapacağız. 700-750 civarında çekiç vuracağız ve yüzüklerimizin hepsini geliştireceğiz. O zaman şöyle söyleyelim, dördüncü günde görüşürüz. Canlar, dördüncü gündeyiz. Bugün söylediğim gibi araştırma hızlandırıcılarımızı kullanacağız ve de yapacak çok işimiz var. Bakın inşa, araştırma, şu an 2500 güne yakın araştırma hızlandırıcısı kullanacağız. Bir yandan da inşaları geliştirmeye çaba göstereceğiz. Bunlarla beraber bir de 775 tane çekicimiz var. Şu anda buff aktif. Bakın araştırma hızı buff'ımız aktif. Bir saat boyunca aktif. Şimdiden başlamak istiyorum. Şimdi nasıl bir yol izleyeceğimizi hızlıca anlatacağım. Çünkü buff'tan vakit kaybetmek istemiyorum. Abi önce geleceğim, burada T7'yi açacağım ve arkasını dolduracağım. Yani şunları beşlemem gerekiyor. Bunları beşleyeceğim. Hatta bunları da beşleyeceğim. Bakın burada bir ilerleme söz konusu.
Şuradan hemen bir tane bitireyim, bir tane basalım da bari hızlan şeyleri, yardımları alalım. Ya burası biraz yardımları beklediğimiz şekilde devam edecek. Beklememiz gerekecek. Hesap sahibi organize etti ekibi ama bakalım hızlı bir şekilde doldurursalar ne ala ne güzel olur bizim için diyelim. Şimdi burayı tamamladıktan sonra T7'yi açtıktan sonra T7'nin sonrasından bahsetmiyorum arkadaşlar. Aslında şuraya kadar da gelinebilir. Şunlar da böyle 5-5-5 yapılabilir. Nedenini söyleyeceğim. T7'yi yaptık diyelim ve arkasındakileri de 5'ledik diyelim. Planımızı ona göre çizelim. Geldik paralı askere. Şimdi bakın farkındaysanız paralı asker 2'de herhangi bir geliştirme yapamıyorum. Çünkü paralı asker 1'i %70 tamamlamış olmam gerekiyor. Paralı asker 1'i burada kılıcı fullleyeceğiz. Bir yandan da %70'e tamamlamak için mızrağı ve okçuya vereceğiz. Nedenini açıklayacağım size o anda. Neden ikisine de vereceğimizi. Normalde okçuya hiç vermememiz gerekir yani çünkü okçu. Şu sebeple hem okçuya hem mızrağa veriyoruz arkadaşlar. Bakın burada sıfırdan 1'e çıkarırken 4 gün istiyor ama 2'den 3'e çıkarırken 10 gün istiyor. Şimdi ben bunların hepsini 2 yaptığım takdirde zaten %70 olmayacak. Benden daha fazlasını isteyecek. Ben 3'e çıkacağıma bunları 1'e çıkarayım daha iyi. Zaten yüzdeyi aynı şekilde etkiliyor diyorum ve daha az hızlandırıcı kullanarak %70'i tamamlamış olacağımı düşünüyorum. Paralı asker 1'i de tamamladık diyelim. Bundan sonraki süreçte T8 ile paralı asker 2'yi beraber götüreceğiz abi. Nasıl beraber götüreceğiz? Şimdi mesela burada bir süvari var ya da kılıçtan konuşalım. Burada bir kılıç var. Biz bu kılıcı ilerletirken bir yandan da bu araştırmanın içindeki kılıç kısmını ilerleteceğiz. Yani bahsettiğim kılıç kısmı şuradan bahsediyorum. Bakın kılıçlılar saldırı kısmını ilerletmeye çalışacağız. Elimizde 1222 tane aydınlanma meşalesi var. Onları kullanarak devam edeceğiz. Şimdi şöyle bir yardımlarımıza bakalım hızlıdan. Aynen güzel 22 tane güzel devam edelim 22'den. Şöyle biz direkt bir sonrakine geçelim. Kaynağımız umarım yeterlidir. Kaynakta takılmak istemiyorum. Hiç bakmadım bu arada. Yiyeceklerimiz biraz eksik. Biraz yiyecek tüketelim şuradan. Rahat rahat devam edelim. Şöyle 126 milyonda yiyeceğimiz olsun. Aynen. Buradan basa basa devam ederiz zaten. Şimdi burayı basmıştık. Şurayı da hemen hallediyorum. Şuradaki en azından buraya da bir şeyi alalım. Yardımlarını falan almış oluruz. Sonuçta burayı da beşleyeceğiz yani. Şuna bastım. Şöyle destekleri alalım buradan da. Bir yandan da inşamız var. Şimdi inşayı nasıl yapacağımıza bakalım. Yardımlarımız geliyorken biz inşa ile ilgilenelim. Şuradan şöyle kontrol edebiliriz. 16 çok az şu an. İnşalarımıza bakıyorum. İnşa kasaba merkezi 31 yapılmış. Demirci 26 yapılmış. Depo 29 yapılmış. Şimdi burada ihtiyacımız olan bir şey var mı diye bakıyorum. Sur 30. Şunları sırasıyla yapacağız. 35'e doğru gitmek için, T8 açmak için. Şimdi diyeceksiniz ki restore mi edelim yoksa kasaba merkezini 35'e mi çekelim? Güzel soru olur abi bu. Bu noktada biraz şöyle yapmak lazım. Şimdi araştırmanı eğer T8'e doğru yaklaştırmışsan kalelerinde, inşalarında 35'e doğru yaklaştır derim. Ama ve lakin burada ihtiyaç olan bir durum var abi. Anahtar. Altın anahtar. Anahtarın yetersizse zaten 35'e gidemezsin. Yani önüne bir set olur bu. Bu sebeple önce restoreye de biraz fokuslanılabilir yani. 17 geldi. Devamı gelmiyor gibi şu anda. Biz de yardım edelim. Şunu bir bitiriyorum. Şu kısmı yükselmeyi bir bitirelim abi. Şurada ne olduğunu görelim. Sur diyor ve mızrak kışlası diyor. Sur ile biz başlayalım. Önce tavernayı atlat diyor. Tavernayı atlattığımızda bu arada bakın kahraman seviyelerine 5 eklenecek. Süper oldu bu. Elimdeki diğer şey ne? İnşaat. Bakalım hemen şuradan. Şöyle geliyorum. Depo. Şunu hemen bitirelim. Azmış zaten. Şunu da bitirelim abi. Bu demirciyi bu arada son seviye yapmak güzel olur. Çünkü yani neden güzel olur? Biraz daha az hızlandırıcı kullanarak teçhizat üretebiliyorsunuz. 10. kampını 31 yap diyor. Bunu 31 yapıyorum hemen. Şöyle 3 gün arkadaşlar buna yardımı beklemiyorum. 3 gün az çünkü. Geliyorum hemen mızraklı kışlama. Neden mızraklı yapıyorum? Çünkü ana binayı yükselteceğim abi. Şurada 60 tane altın anahtarla burayı desteğe davet ediyorum. Bir tane inşaatçımız boşta. Şimdi biz buradan altın madenini bir 31 yapalım. Bir dakika. Şu kale bir sonraki seviyesinde ne istiyordu diye bakmaya çalışacağım. Bir diğer inşaatçımla da şöyle restore etmek istiyorum ama burada fazla mı harcıyoruz? Bakıyorum tüm birimlerin saldırısını arttırıyor. Restorasyonla devam edelim. Şimdi araştırmama geri dönüyorum. Sanırım tamamlandı abicim buradaki yardımlarımız. Aynen 23 yeterli. Şöyle yaptık geldik buna.
Şunu hemen basalım. Güzel. Buradan çıkıyorum. Paralı askere bakıyorum. Ya T7'ler tamamlanmış gibi durduğu için aslında şu an paralı askere de fokuslanıyorum. Normalde T7'yi bitirmeden bu tarafa dönmüyorum ben yani. Bunu diyor kılıçın saldırı bonusu artar. Şimdi burada şöyle bir durum var arkadaşlar. Savunma bonusu nerede o? Rakibin üstün birim olduğunda kılıçların aldıkları hasar azalır. Ya aslında şuna basmaya çok gerek yok gibi. Çünkü okçu birliğe karşı hasar azaltma bu. Okçu birlikte çok fazla yok aslında. Yani şuraya basmasak da olur gibi ama ona basmasam farklı neye basacağım ki diyorum. O yüzden basalım ya. Her yerden destek alıyoruz şu anda. Şöyle bakıyorum inşaatlarıma. Tavernam 21 olmuş. Bunu bitirebiliriz aslında. Lojistiğe de hemen bakayım. Buralar 13. Şunu hemen bir bitirelim abi. 21 iyidir. Şuraya geliyorum. Sur'a geçiyorum. Sur'u bir yükseltmemiz gerekiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şunu 32'ye basabilmek için. Aynen Sur'a geçiyorum. Sur'da da 100 tane altın anahtar harcadım. 1200 tane altın anahtarım kaldı. Sur'u da geliştiriyoruz. Tavernamla birlikte birliklerim seviye de aldı. Güzel oldu. Bir sonraki birlik seviyesi şeyde geliyor. Kaçta geliyordu? 33'te geliyor. 33'te 5 seviye daha birliklerimiz ekleniyor. Daha sonra 35'te gelecek. 37'de de artık sonuncu geliyor. 37'ye daha çok var abi. Şöyle tekrar bakıyorum ne durumdayız diye. 21 tane mızraklı kışlasında kaldı. Suru bekleyeceğiz atlatmak için. O yüzden burayı bekleyebiliriz. Her ikisi de olduktan sonra ana binayı basabiliyoruz çünkü. Ama şey de yapabiliriz. Kasaba merkezi restorasyonuna da hemen bastılar bu arada. Lojistik ne durumda? Kılıçcan. Şunlar böyle 20 olsun en azından. Şu kısmı beklemek durumundayım abi. İyi ekip varmış bu arada. Bence hızlılar. Valla ne yalan söyleyeyim iyi çalışıyorlar şu anda. Sağ olsunlar. Şu vali durumuna bakalım. Valide ne haldeyiz diye bakalım. Şimdiden 5 milyon yapmışız. Bir şunları toplayacağım. Hemen bir sıralamaya bakacağım. Burada kimler ne yapmış diye. 102 milyon hızlandırıcı kullanılmış abi. Wow. Bu güzel, güzel tatlı bir rakibimiz var. Toplamda 111 milyona ulaşmamız gerekecek. Zorlayıcı bir rakibimiz var. Bakacağız abi bu duruma. Güzel. Solzen de bu arada kanalımızdan biri. Daha önce söylemiştim burada. Şöyle bakıyorum. Şimdi durumumuzu bir inceleyelim. Hemen şu sur kısmını da geçmek istiyorum çünkü. Baktım sur 16. 21 20. Şuraları bir bitirelim abi. Şu noktadayız. Bunları 3 yapmamız gerek. 5 yapmamız gerekiyor ki. Paralı askere geldim tekrar. Şurayı hemen 5 yapıyorum. Şu an devam ediyorken bunu 32'ye kaleyi 32'ye bastık arkadaşlar. Bunu restore edebiliriz. Şunu hemen şöyle bir restore edelim abi. Arkadaşlar ben buradaki hızlandırıcı sürecini size dahil etmeyeyim. Sizi burada bekletmeyeyim. Çünkü ben bir saat kadar bu şekilde uğraşacağım. Şöyle yapalım isterseniz. Ben bir T7'yi bitirdiğimde sizlere bir görsel vereyim. Yani bir kamerayı açayım. Daha sonra bir paralı asker biri ne duruma getirdiğimizi göstereyim. Ve size bahsettiğim gibi nasıl ilerleyeceğimi söylediğim gibi T7'yi açacağım. Paralı asker biri bitireceğim ve T8 ile Paralı Asker 2'yi beraber senkronize bir şekilde ilerleteceğim demiştim. O noktaya geldiğimizde sizlere bir göstereyim. Ben bir yandan da hangi inşaları geliştirdiğimi sizlere zaten anlatırım. Evet canlar, şu anda araştırma hızımızın bitmesine 20 dakika kadar süremiz kaldı. Biz bayağı bir ilerleme gösterdik. Şimdi şöyle bir özet geçeceğim sizlere. Arkadaşlar bakın, şu anda elimde altın anahtar bitti. 33 seviye yapabildik kaleyi. 34. seviye için de şartları neredeyse tamamladık. Okçunun şu anda kaynak üreticisi seviye alıyor fakat okçuya yetmiyor. Baktım 72 tane var elimizde. 75 tane yani yapabilmek için paket alabiliyor muyum diye baktım. Fakat hesapta doruk parası yok şu anda. O yüzden alamadım. Yoksa bu süreçte bunu da hazırlayacaktım. Yani şeye hazır edecektim. Direkt kaleyi 34'e basmaya hazır bir hale getirecektim. Şöyle güzel bir şey oldu. Tavernamız 33 seviye olduğu için az önce de size söylediğim gibi 33 seviyede bir 5 seviye daha aldı birliklerimiz. Birliklerimizin gücü bayağı bir artmış oldu. Bunlarla birlikte burada gördüğünüz gibi kılıç kışlasını 3 seviyeye getirdim restore ederek. Burada şimdi ahırı da 3 seviyeye getireceğim. Aynı şekilde üniversiteyi de. Yani şimdiki süreçte kalan inşaat hızlandırıcılarımı çok bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Aynen 206 gün kaldı. 206 günlük inşaatçımı, inşa hızlandırıcımı restorasyonlara fokuslayacağım arkadaşlar. Zaten yapabileceğim pek bir şey kalmadı inşa konusunda. Yani en azından T8 yolculuğunda yapabileceğim pek bir şey kalmadı. Şimdi şunları bir tamamlayalım. Şunlar da bir çıksın aradan. Altın madenini bastık. Ortak hızlandırıcı mı dedi o?
Ha, yok. Tamam. Şunları da basmış olduk. Şu an üniversitemiz Restore 3'e açıyorum hemen. Çünkü artık restorasyonla ilgileneceğim. Ve ahırı Restore 2'ye diyorum. Şuradan restorasyon mu bu? Yanlış yapıyorum galiba. Evet. Restorasyon. Restorasyon ettik 2 seviyeye. Bir yandan da okçumu 33 yapmak istiyordum fakat yapamıyorum. Altın anahtarım eksik. Doruk parası da yok hesapta. Şu an hiç onunla yani uğraşacak vaktimiz yok diyebilirim. Bir kaleyi de şöyle restore edelim abicim. Bu da güzel bir saldırı bonusu veriyor %5 kadar. Bu da 66 gün kadar istiyor. Şimdi şuradan devam edebilirim. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı da bitirdik. Kılıçlıyı da komple bitirdik. Zaten süvari bitmiş haldeydi. Bakın bunu da şu anda bitiriyorum. Yani paralı asker 1'de aslında istediğimiz kısmı tamamladık. Aynı şekilde araştırmada da bunu tamamlamış olduk. Bakın T7'lerin hepsi açıldı. Şu an artık sonraki seviyelerle ilgileniyoruz. Şöyle kaynakları kullanıp şunu hemen 3 yapalım. Paralı askerde şöyle yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi önce şu mızrakları bir yapacağım abi. Bakın şu an %55'e kadar çıktı. Hemen şunları da bir seviye yapıyorum abi. Gördüğünüz gibi %60'a geldi. Bir şuradan devam edelim. Mızrakların üstün olduğu birimlere şuna basalım abi. Burada bayağı bir kaynak var da 10 milyondan 99 tane var ama yine de bitmesin lütfen. Şöyle bir bakıyorum 5,5 milyardı pardon. Şu anda o bayağı bitiyor. Kaynağımız tükeniyor abi. Ah, bu biraz kötü oldu. Araştırma hızlandırıcıların hepsini kullanamayacağız gibi bir durum oluyor şu anda. Çünkü kaynak tükeniyor. Şuradan devam edeyim ben. İyi bunlar az istiyormuş yine. Şöyle bir tane daha verdim. Kötü oldu. Moralimi bozdu bu kaynak yetersizlik durumu. Bizi götürdüğü yere kadar gidelim biz yine. Şöyle bir bakıyorum abi. Şu anda 1800 gün araştırma yapabiliyorum. Daha çok var. Bayağı var. Bir sonraki gün eğitim günü biz bence birliklerimizi toplamaya gönderelim abi. Şimdi burada diyeceksiniz ki paralı asker mi önemli, araştırma mı önemli? Arkadaşlar paralı askerden gerçekten çok büyük etki alıyoruz. O yüzden paralı askeri ilerletmekte bir hayli önemli. Tabii ki mor araştırmayı da açmış olmak isterdik şu anda. Ama mor araştırmaya daha biraz vaktimiz var. Bakın gördüğünüz gibi daha bu kısım var. Yani bu kısmı da hallettikten sonra yeni araştırma enstitüsünü açabiliyoruz. Biraz süre var gibi daha ona. Bunları şöyle yapacağım. Bu üçlüyü şöyle yapacağım arkadaşlar. Valinin son günü ne kadar? 3 gün 6 saat. 3 gün 6 saatte bırakacağım onları abi. Çünkü devam edemiyoruz şu anda. Bu çok kötü oldu. Bu gerçekten moralimi bozdu. Şu kısma bir bakayım 17. 3 gün 6 saate kadar indirmeye çalışacağım bunları. Tamam. Bunları son güne hazırlamış olduk. Bunlar bittiğinde oradan da güzel bir puan kazanacağız abi. Bir şeye bakacağım ne kadar kaynak kaldı. 840 milyon kaynağım kaldı. Çok moralim bozuldu ya şu an. 5,5 milyar kaynak yetmiyor yani ha. Artık bir sonraki vali ya da bir sonraki KVK'ya falan kalacak gibi duruyor. Çünkü bununla yetmez abi bu. Kesinlikle yetmez. Yani bir yerde kalırız. Aydınlanma meşalelerini bu arada burada değil, şurada istemeye başlıyor arkadaşlar. Burada da daha istemiyor. Şunları da böyle 5-5-5 yaparsak müthiş olur aslında. Daha sonra T8'e adım atmaya başlıyor artık hesap. Güzel. Kasaba merkezi 33 olmuş. Tamam. Puanımız da bu arada bayağı arttı. 46 milyondu galiba girdiğimizde. Şu anda 54 milyon oldu. 22 oldu. Tamam. Şunu da bitirelim abi. Heh, bu kısma geldik. Şimdi tüm birimlerin canıyla başlayalım. Şöyle kullanalım. Arkadaşlar bakın şimdi bahsettiğim şey şuydu. Şimdi burada mesela şurayı 3 seviye yapmak mı? Mızrağı fokuslanıp 9 gün harcamak mı? Yoksa 6 gün, 3 gün daha kâr etmek mi? Tabii ki de 3 gün daha kâr etmek. O yüzden şimdi okçuya da yönelip 2 seviyelerini yapacağız. Zaten çok bir şey yapmayacağız. 3 ya da 4 tane araştırma tamamlayacağız şuradan. Şöyle ve de paralı asker 2'ye artık geçmiş olacağız bu hesapta. Evet arkadaşlar araştırma buff süremiz doldu şu anda. Bir buff'ımız daha var. Şöyle göstereyim sizlere. Şuradan bakın UTC 18.30'da yani yarım saat sonra bir buff'ımız daha var. O buff'ta devam edeceğiz. Fakat şimdilik şu süreci ben size bir özetleyeyim. Ne yaptık, neler yaptık, kaç puan yaptık gibi bir listeye göz atalım beraber.
Şimdi zaten gördünüz, inşaatlardan az önce bahsettim. Onları sadece son gün süresine yaklaştırdım ki bunların inşaatları bu en kudretli vali sürecinde tamamlansın ve de bu inşaatlardan puan kazanabilelim. Hızlandırıcılarımıza bakalım. Kalan hızlandırıcılarımız inşaat 57 gün kaldı. 1600 gün, 1700 gün kadar da araştırma hızlandırıcımız kaldı fakat kaynağımız bitti. Kaynaklar tükendiği için büyük ihtimalle devam edemeyeceğiz. Araştırmada ne duruma geldik? Az önce gördünüz zaten ama yine de ben şöyle bir göstereyim. Bunları 2 yapabildik. 3 yapabileceğiz gibime geliyor. 3 ya da 4. Belki ikisini 4 yapabiliriz diyeyim. Burada da paralı asker kampında da bu arada yani tamamladık, %70'e geldik diyebilirim. Hatta şöyle yapabiliriz. Şuradan bir tane daha tamamladığımda yani şunu tamamlamış oluruz. Burası çok gün kaybettirmediği için %10'u beklememize gerek yok. Şöyle paralı asker 2 açılmış olsun en azından. Yani bu hızlandırıcılar paralı asker 2'de kılıcı bile fullleyebilir. Ama şu an yani kaynak yokken hiçbirine devam edemiyoruz. En kudretli valideki puanımıza da bakalım. Yarım saat sonra daha sonra görüşelim abi. 56 milyon puan yapmışız. Gördüğünüz gibi birinciye yetişemedik şu anda. Pala da bizi takip ediyor bu arada 40 milyon puanla. Her şeye hazırlıklı davranmış bu arkadaşımız büyük ihtimalle. Çünkü 102 milyon yapmak için ciddi bir kaynak toplamak lazım. Şu anda ikinci sırada kaldık. Şöyle ödüllerde de baktığınızda ikinci 80 adet Ramses kafası alıyor. 90 adet de Theodora madalyası alıyor. Şöyle paralı asker 2'yi de bir açalım isterseniz. 15 oldu ama yani çok bir şey olmaz bu bir günden. Şöyle yapalım. Aynen %70'i tamamladık. Şu anda gördüğünüz gibi bu mızrakları 2 yapıp okçuları da 2 yaparak paralı askeri tamamen açmış olduk. Paralı asker 2 artık bizlerle. Buradan ilk geliştirmemizi nasıl yapalım? Saldırı değil, savunma bonusuyla başlayalım abi. Çünkü bildiğiniz gibi şeyde kılıçlarda savunma ve can önemli. Şey de yapabiliriz. Karşıt alınan hasar azaltması yok. Buna gerek yok. Verilen karşı hasar bonusu da olabilir ama en önemlisi savunma. Savunmayı şöyle bir basarak Bismillah diyelim ve başlatalım bu kısmı. Arkadaşlar yardımlar tamamlandı fakat buff varken devam etmek istiyorum. Buff yenilendiğinde biz de devam edelim. Her şeyi hallettiğimize göre artık yüzüklerimizi alabiliriz arkadaşlar. Biz buradan hangi yüzükleri alacağız? Göğe gideni alacağız. Bunu Ramses Birliği'nde kullanmak için alıyoruz abi. Akabinde Yüce Dağ alacağız. Bu Yüce Dağ'ı da yine Ramses Birliği'nde çara vermek için. Burada şu an gözükmüyordur büyük ihtimalle. Bir de karga alacağım. Karga neredesin? Şurada galiba. Karga da bildiğiniz gibi Ramses'e takacağım abi. Düşman kumandandan kudret, strateji ve zırh çalması için. Şimdi bu şekilde 3 yüzüğümüz var şu anda elimizde. Şurayı bir geçelim. Elimizde şu an bayağı miktarda kaliteli altın olması lazım. Aynen 742 tane kaliteli altınımız var. Burada Ramses'in yüzüklerini hazırlayacağız abi. Biz bu 3 yüzükle takılacağız. Bunları yükseltmeye başlayalım. Kargadan başlayalım. Kargayı nereye kadar götürebildiğimize bakalım. Bunlar bu arada bildiğiniz gibi en kudretli valinin bugününde bize ekstra puanlar verecek. Sanırım bunu 30 seviyeye kadar götürebiliriz. 40 verdik, 20 yaptık. 21'de 90 istiyordu sanırım. Sonra 30 40 diye devam ediyor. Versek mi? Yok, 20'de kalsın. Kargamız 20 oldu. Şöyle göğe gidene basalım biraz. 10 yapalım. Onayladık. Yüce Dağ basalım. Süper abi. Yüce Dağ'da 10 seviye yaptık. 462 tane kaliteli altınımız kaldı. Biraz fazla kaldı abi. Yani Kiros'a da biraz ayırmak istiyorduk ama kaliteli altın miktarı biraz fazla gibi. Şurada en azından göğe giden ya da Yüce Dağ'ı 20 yapabiliriz. Burada biz göğe gideni 20 yapalım bence. Şöyle 20 yapıp bırakalım. 19, 20 yaptık. Güzel. Tamam. Mis gibi oldu. Gördüğünüz gibi Ramses yüzüklerini de hazırlamış olduk. Şöyle kullandık. Şu kaldı yalnız. Bunu kullanabileceğimiz mantıklı bir yer var mı diye bakıyorum. Toplama yüzüğü bu. Belki yonca ve zambak alınabilir. Yani yedek yüzük yapmak için alıp kullanılabilir aslında. Ama hesabın pek de ihtiyacı yok gibi. O yüzden almaya yeltenmek de istemedim. Şöyle bir kuyumcu nişanı miktarıma bakayım. Çünkü birlikten sonra da Kiros Birliği ile ilgilenecek hesap. Ona da biraz ayırmak gerekiyor. 11.000
265 var. Yani Kiros Birliği için yıkım habercisi alınsa şu anda ve şöyle yaklaşık 300 tane de kaliteli altın alınsa sanki aynen tamamlıyor gibi. Şu civarlarda tamamlıyor. Bununla da artık yıkım habercisi yapılabilir diyelim. 11.000'i de burada bırakalım arkadaşlar. Şöyle bir puanımıza bakalım tekrardan ne hale geldiğini görelim en kudretli valinin. 68 milyon olmuş. 2. sıradayız. Genelde de zaten ikinciydik. Farkı ufak ufak kapatmaya başladık aslında. Hızlandırıcımız olsa pardon, kaynağımız olsa biz burayı bayağı geçerdik de kaynağımız yok elimizde. Şimdi elimizde çok fazla bakır kum kaldı abi. O yüzden şöyle bir şey yapabiliriz. Çünkü bakır kumları başka nerede kullanacağım? Yani mavi yüzük yok hesapta. Şöyle bakıyorum mesela iris yüzüğüne çok ihtiyacım yok. Gül yüzüğü düşman strateji hasar verir. Gül yüzüğü olabilir ama yani gül yüzüğü ne kadar aldık be. Yani yaptık o yüzükleri biz. Yonca ya da zambak alınabilir bence. Yoncayı alacağım, zambağı bırakacağım. Şöyle defne yüzüğüne falan da bakayım. Yok, kuşatmaymış bu yüzük. Ah pardon, çıktım şuradan. Şöyle geliyorum hemen. Abi hasar azaltma yüzüğü diyorum. Yoncayı alıyorum. Yonca kalsın daha iyi olur. Şu an değil, yükselt diyeceğiz. Şunu 30 yapar diye düşünüyorum ben. Yani bu miktar yapabilir. Ha, diğerini yapmaz. Aynen. 30 seviye yaptı ama. Yonca'yı da bu şekilde 30 yapmış olduk. Bundan da biraz puan kazandık abi. Çok az bir puan kazandık. Yani 1 milyon arttırmamıştır diyeyim ben. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi en kudretli vali sürecinde birim eğitimi kaldı. Burada yani kaynağımız yok. 6. ve 7. günümüz kaldı. Büyük ihtimalle 2. ya da 3. falan tamamlayacağız yani biz bu süreci. Vali sonuçları geldiğinde Ramses'i elde ettiğimizde Ramses Birliği ile ilgili her şeyi yapacağız abi. Yani bu da şu demek oluyor. Etkinlik pazar akşamı bitiyor. Pazartesi günü kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar vali sürecini tamamladık. Gördüğünüz gibi biz burada Levi Athan olarak 2. sıralamayı aldık ve Ramses'i elde ettik. Şöyle geliyorum Ramses'imize. Evet buyurun Ramses artık bizlerle. Şöyle ödülümüzü alalım. Kahramanı açma ödülümüzü alalım. Şimdi yıldızlarıyla başlayacağız abi duruma. Şöyle elimizdeki madalyaları bir tüketelim. Ramses'i direkt olarak 5 yıldız yapacağız ve bu birliğin tüm detaylarını bu videoda oluşturacağım abi. 2 yıldız oldu zaten. Şöyle takas et diyelim. Kalan kaç tane lazımdı? Şurada 270, şurada 150, şurada da 100 tane istiyor. 250, 520 taneye ihtiyacımız var toplamda. Bir şöyle yapalım, takas et diyelim. Son kademe atlatalım şöyle. Şöyle verdim 100 madalya aldık buradan Ramses için. Bu akşam bir de Doruk şampiyonası var. Oraya da katılmayı düşünüyoruz bu hesapla. Şuradan 150 tane daha kullanıyorum direkt olarak. Bu arada bu hesap bu video süreci boyunca Süper Core oldu. Yani Süper Core hesapları arasına girmiş oldu. 4 yıldızda yaptık. Şurayı da kullanarak 5 yıldıza çekiyoruz kahramanı abi. Evet Ramses'imiz artık bir seviye ama 5 yıldız. Ya daha bir seviye kahraman. Şöyle hemen buradan yükselt diyelim abi. Çekelim son seviyeye kahramanımızı. Buraya da böyle bir hızlandırıcı getirdiler. Bakın basılı tuttuğumuzda artık 10-10 atlıyor seviyeler. Şu an 10-10 atlıyor. Son seviye yapacağız. Aynen 130 seviyeye getirdik. Ramses'imiz şu anda kendine gelmiş durumda. Şuradan ödüllerimizi hemen alalım abi. Şöyle 100-100-300 tane imparatorluk parası çok ne işime yarayacaksa. Şimdi Ramses'in becerileriyle başlayalım abi. Tabii ki de doğuş alevini direkt olarak açıyoruz bu kahramana. Değiştirelim. Şöyle ikinci boşluğa da strateji ustasının ihsanı alıyoruz abi. Bunu da hemen açıyorum. Şöyle değiştir diyelim. Becerileri fullemeye bakalım. Şöyle elimizde parşömen yok. Diğerlerinden sıfırlayarak kullanacağız. Şöyle elimdekileri ben bir şurada tüketeyim abi. Şu birliği bir oluşturayım abi. Bir yan yana koymak istiyorum şunları artık. Şuradan geliyorum. Şöyle kaçıncı boşluğa koyalım? Ha şuraya koyalım. Zaten hazırlanmış bu. Şuraya Ramses'i bir yerleştireyim. Şöyle yer değiştirelim. Tamam. Kaydet diyelim. Kılıç birliği olarak yapacağız Ramses'imizi abiler. Burada 120 seviyede kalmış iki tane kahramanımız. Şunları da hemen fullleyelim. Sanırım bunlar daha yeni açıldı. Şöyle yapıyorum. Tamam. 130 seviye yaptık tüm kahramanları. Burada Char, Theodora'yı falan fulllemiştik zaten. Ve Ramses kaldı geriye. Ana birliğimiz Ramses birliği olacağı için biz onun becerilerini fulllemek istiyoruz şu anda abi. Biz şöyle yapalım. Şu becerileri bir sıfırlayalım abi. Şu Mia'dan alalım yani. Bunları bildiğiniz gibi biz
etki göstermek için, en kudretli valide etki göstermek için basmıştık hepsini, doldurmuştuk yani tüm kahramanları. Elimizde o yüzden şu an parşömen yok. Şurada ayrıntılar daha fazla beceri diyerek ilerlemeyi sağlayalım. Şu becerileri fullüyorum. Aynen. Şuna da geldim. Ramses birliğini komple bir tamamlamış olalım. Kaç tane eksik? 111 tane falan eksik. Şuradan geldim. Şeyde de vardı. Tribuana'da da vardı. Şuradan basacağım. Daha fazla beceri diyeceğim. Aynen. Gördüğünüz gibi Ramses'in becerilerini de fullledik abi. Şu hemen şeyleri halledelim. Yetenek ağacını şöyle bir hızlı dağıtım diyelim. Tamamdır. Burası da okey. Diğerlerini de bir kontrol edeyim. Bunlara vermiş miydik? Vermişiz. Evet, süper. Şu an becerilerimiz kaldı. Şunları hemen fullliyorum abi. Bu da böyle hızlandırıldı mı? Bakayım. Yok, bu böyle ağır ağır işliyor galiba. 40 seviye yapacağım zaten. Maksimum seviyeye getireceğiz. Ramses'e karga yüzüğü almıştık. Çar'a yüce dağ koymuştuk. Theodora'ya da göğe giden şövalye koymuştuk abi. Bu birliği böyle bildiğin elit hesap yapacağız. Yani elit bir birlik haline getireceğiz. Güzel bir birliğe dönüşeceğine inanıyorum ben. Zaten bu arada şunu da söylemek istiyorum size. Videoya başladığımızda hesap 44 milyondu. Şu anda 61 milyon oldu. Yani 16 milyon artış sağladık elimizdekileri kullanarak, hatta elimizdekilerin bir kısmını kullanarak diyebilirim. Çünkü bayağı bir hızlandırıcımız hala mevcut elimizde. Diğerlerine yüzükleri takmıştık sanırım. Aynen. Biz burada şurayı da bir toplayayım. Şunlar böyle görünüyor ya, sinirim bozuluyor. Ramses'e de karga yüzüğünü verelim abicim. Şurada aynen. 20 seviye yapmıştık zaten. Kuşan diyelim. Daha fazla bakır, kum ve kaliteli altın harcamıyoruz. Çünkü Kiros, Cyrus birliği geliyor. Cyrus birliğini de yapacak bu hesap. O yüzden biraz daha böyle gerekli olduğu noktalara kadar harcamaya çalışıyoruz. Bakın yüzüklerimizi 20, 10 ve de 20'ye getirmiştik. Bu yüzükleri zaten sarıların yani minimum 30, ya bu hesap için söylüyorum. Morların zaten full olması lazım. Şuradan teçhizatlarımızı giymeye başlayalım abi. Teçhizatları şöyle Miyamoto'dan çekeceğim. Daha sonra Miyamoto'ya hazırlanır zaten. Bu mücevherleri falan komple sıfırlarız abi. Onları bir kendi düzenimize sokarız biz. Şöyle kuşanalım. Mücevherleri şimdi komple kaldıracağım. Evet abi, ben teçhizatları hazırladım. Şöyle mücevherleri de üstünden söktüm. Sizler için hazır bir kıvama getirdim. Şimdi Ramses'ten başlayalım mücevherleri yerleştirmeye. Abi geliyoruz kaska. Şimdi kaska geldiğimizde bizim kullanabileceğimiz şöyle gördüğünüz gibi 5 çeşit mücevher görüyorsunuz abi. Biz kılıç birliği olan Ramses'e hangi mücevheri kullanmamız gerekiyor? Bunu böyle her videoda göstermeye çalışıyorum ki herkes öğrensin abi. Bakın, kılıç birliği olduğunu söylemiştim. Şöyle kaydediyorum. Şuradan çıkıyorum. Abi geliyorsunuz. Şurada kılıç eğitim alanına geliyorsunuz. Eğit dediğinizde burada kılıç birliğinizin şurada detaylarını görebileceğiniz bir 3 çizgi var. Bakın arkadaşlar, buradaki statüler çok önemli. Bakın, saldırı 146, can 146, savunma 194. 194 savunma veriyor. Yani ben savunmayı örnek veriyorum. %10 arttırdığımda buranın %10 miktarını alıyorum. Üstüne 19 daha eklemiş oluyorum. Ama saldırıyı ya da canı %10 arttırırsam bakın 14'ünü eklemiş oluyorum. Yani bu gibi birliklerde, kılıç birliklerinde savunma odaklı olmamız bizim için daha faydalı olacaktır. Şimdi diğerleri için aynı şeyi söyleyebilir miyim? Hayır. Mesela mızrakta saldırı ile savunmayı aynı anda arttırabilirsiniz. Süvarilerde bakın saldırı çok yüksektir abi. Okçularda saldırı bayağı yüksektir ama savunma çok düşüktür. Diğerleri için de örnek verecek olursam okçu birliklerde saldırıya, süvarilerde saldırıya, mızraklarda da hem saldırı hem savunmaya gem mücevher takabilirsiniz abi. Biz şimdi kaldığımız yerden devam edelim şöyle. Birim savunma gemlerini takacağız. Bakın %3 arttırıyor demiştim. Şöyle işliyorum bunu. %10 şu an savunmamı arttırdım. Yani %9.15 savunmamı arttırdım. Şuraya da bir tane takıyorum. Nerede? Şurada. Bu şekilde savunma gemlerimi takmış oldum. Şimdi bu birlikte bence iki kahramanın kafasına, yani iki tanesine savunma gemi takılmalı. Bir tanesine de can takılmalı. Eğer takabiliyorsak bir tanesine de can gemi takılmalı. Burada Theodora'nın kafasına şöyle can takacağız. Canları burada harcayacağız. Yani elinizde eğer savunma geminiz yoksa yeterli seviyeye gelmiş olan, can gemilerini kullanabilirsiniz. Yani iki kahramana savunma vereceğinize iki kahramana can gemi takarsınız. Bu şekilde devam edersiniz. Ben şimdi böyle kahraman kahraman devam edeyim. Sizin kafanız karışmasın abi.
Geldik şimdi bileğine. Ramses'in bileğine geldik. Gördüğünüz gibi gemlerimizi görüyoruz. Abi şimdi burada ne vermek mantıklı? Tabii ki de kahraman stratejisini arttırmak mantıklı. Yani bunu zaten tartışmaya gerek yok. Şöyle yerleştiriyorum strateji gemlerini ve ayakkabının da ortasına strateji gemi koymuş oluyorum. Strateji gemlerimi de dağıttım. Ramses aktif beceri hasar veriyor. Şimdi burada da mesela yine size açıklayayım. Neden ben bu gemi kullanıyorum buraya? Yani aktif beceri hasarı veriyor da tamam, nereden anlıyoruz biz bunu? Bilmeyen varsa hemen şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Ramses'e ve de yeteneklerine geliyorsunuz. Şimdi Ramses'in yeteneğine geldim. Bakın burada aktif yazıyor. Gördün mü? Burada aktif yazıyor diye ben oraya böyle aktif beceri hasarı gemini şak diye koymuyorum abi. Ne durumda koyuyorum? Örnek veriyorum. Burada ne diyor? Düşman birliğe strateji hasarı verir. He, aktif becerisi hasar veren bir beceriymiş. Dediğim noktada ben aktif beceri hasarı gemini oraya kullanabilirim. Mesela burada var mı? Bakın burada pasif özellik görüyoruz. Doğuş alevini. Ama bu özellik hasar vermiyor. Yani hasar artımı sağlıyor. Yüzde olarak arttırıyor. Hasar veren bir beceri değil. Bakın burada da görebilirsiniz. Kahraman imza aktif beceriyi her etkinleştirdiğinde kahramanın stratejisini 30 arttırırmış. Bak, hasar veririm demiyor. En fazla 6 kez birikirmiş. İmza aktif becerisi her 3 kez etkinleştiğinde bir sonraki imza aktif becerisinin hasarını %25 arttırırmış. Bak, yine hasar veririm demiyor. Eğer hasar veririm demiş olsaydı zaten 2 tane becerisi pasif olduğu için pasif becerileri kullanırdık. Pasif beceri hasarı veren mücevherleri kullanırdık. Yine son beceri, yani strateji ustasının ihsanı becerisine baktığınızda pasif bir beceri olduğunu görüyorsunuz. Okey. Kahramanın strateji hasarını %30 arttırırmış. Bakın, hasar yok. Hasar veririm demiyor. İmza aktif beceriyi etkinleştirme ihtimalini de %15 arttırmış. Yine hasar veririm demiyor. Bu sebeple ben bu kahramana aktif beceri hasarı mücevheri koyuyorum. Şimdi geliyorum, tekrar mücevher ekranından devam etmek istiyorum abiler. Geldim. Artık gönül rahatlığıyla, sizler de biliyorsunuz artık. Yani bunu diğer kahramanlarda da bu şekilde muhakeme ederek kendiniz yerleştirebilirsiniz aslında. Burada ayakkabının da aktif beceriyi koydum. Gördüğünüz gibi gemlerimizi de mükemmel bir şekilde yerleştirdik. Kahramanımız komple kırmızı mücevherlere sahip oldu şu anda. Geldik Charlemagne'e. Charlemagne'de dediğim gibi kafaya savunma gemi takacaktık. Şimdi savunma mücevherim yok elimde. Ne var? Can mücevheri var gördüğünüz gibi. Ama bakın, ben şimdi elimde benim mücevherlerim var mı abi? Sandıklarım var. Bir ton sandığım var hatta. Ama bu sandıkları ben Kiros Birliği'ne saklıyorum. Bu kahraman da burayı Kiros Birliği'ne saklıyoruz ki o birlikte de güzel bir etki alalım arkadaşlar. Bakın zaten yeterince Cyrus'a da iyi bir birikim oluşturmaya başladı hesap. Biz şimdi elimizdekilerle ne koyacağız, neyi koymamız gerekiyor gibi bir düzen oluşturalım. Zaten mücevherlerin seviyeleri düşük değil. Gayet iyi seviyelere sahip. Charlemagne'in kafasından başlayalım abi. Şimdi buraya az önce dediğim gibi savunma mücevheriniz yoksa ya da yani illaki biz buralara savunma mücevheri çekeriz de elimizde şu an can gemlerimiz var zaten. Canlardan yerleştiriyorum. Şuraya da bir tane şöyle sarı attım. Bunu da hemen hızlı birleştir diyerek kırmızıya çekiyorum abicim. Bu şekle getiriyorum. Çünkü full mitolojik dizmek istiyorum şu anda. Bilekte ne vereceğiz abi? Bakın burada ne görüyorsunuz? Yani mantıklı olan zaten stratejisini arttırmak kahramanımızın. Hemen strateji gemilerini buraya yerleştiriyorum abicim. Şöyle gömdük. Aynen şey gibi, kudret hasarı veren kahramanlarda nasıl kudret mücevheri koyuyorsak bunlarda da strateji mücevherlerini buraya yerleştiriyoruz abi. Zırhına aktif beceri hasarı gemleri yerleştiriyorum abicim. Çünkü burada bu kahraman aktif beceri hasarları veriyor diyorum. Buraya ne koymuştuk? Strateji. Şöyle strateji gemi koyuyorum. Strateji gemilerimiz de tam yetiyor bu arada. Buraya da bir tane aktif beceri gemi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi zaten Miyamoto ile aynı oldu şu anda. Sadece bu kafadaki şunlar değişti. Theodoro'nun kafasına can gemilerini koymuştuk. Şu anda kahramanlarımızdan bir tanesi, yani Ramses'in kafasında savunma gemilerimiz var. Theodoro ve Charlemagne'de ise can gemilerimiz mevcut. Gayet iyi. Canlardan bir tanesi yerine savunma koyabiliriz dedik ve devam ediyoruz abi. Bileğine Theodoro'nun yine strateji gemleri yerleştiriyorum. Mükemmel oldu. Tam strateji mitolojik oldu şu an. Şuraya da koyuyorum. Zırhına geldiğimde şimdi Theodora'ya gelip de burada aktif koymaya gerek yok. Zaten yenileme yapan bir kahraman. Theodora'nın en iyi yaptığı şeyi yerleştiriyorum. İyileştirme gemlerini buraya çakıyorum abicim. Bu şekilde değerlendirmenizi yaparak mücevherlerinizi daima diğer birliklerinizi de siz bilinçli bir şekilde yerleştirebilirsiniz. Şu an birliğimizde hiç sarı mücevherimiz yok. Komple kırmızı bir şekilde dizdik, görüyorsunuz şöyle.
güzel bir birlik oluşturduk abi. Ramses birliği harika bir şekilde devam ediyor. Şimdi bineklerine bakalım. Elimizde binek varsa, böyle istediğimiz tarzda binekler varsa onları yerleştirelim. Yoksa da biz bir şöyle şey yapmaya bakalım. Bir ufak, en azından Ramses birliğine binek çıkarmaya bakalım abi. Şimdi geldim binek kısmına tıkladım direkt olarak. Ramses'e ben binek arıyorum. Ne diyorum abi? İşte şu rengi önemli değil şu anda. Strateji niteliği kesin olsun diyorum. Ya da önce bir olmasın. Bir bineklerimizi görelim, değil mi? Aynen. Hangi beceri lazım? Buradan hangisi Ramses'e? Ruh bağıydı sanırım. Şöyle ben de bakıyorum. Bileklik aktif beceri strateji hasarı arttırır. Süper. İstediğim şey bu gibi bir şey işte. Hatta bakın bunu, yani şurada bir de şey olmuş olsaydı, strateji niteliği olmuş olsaydı direkt olarak Ramses'e değil Charlemagne'e takardım. Yine takabiliriz bu arada. Charlemagne bunu kullanabilir. Elimizde bu muadilini oluşturana kadar Charlemagne de bunu kullanabilir. Çünkü Charlemagne hem aktif beceri strateji hasar veriyor hem de yenileme bonusu sağladığı için tam yerinde olacaktır abi. Biz buraya geldik, 20 tane at görüntülüyoruz. Şöyle bir bakıyorum abi. Üstün güç demiş. Bu ikisi bir arada olmaz. İkisi de aktif beceri strateji hasarı ve de kudret hasarı veriyor. Ee, Birliğin aldığı sıra tabanlı beceri hasarı geç, ruh bağı düşük. Şu olabilir şu anda. Bakıyorum 7.6 7.6. Şuna geldim 6.7, yok şu anda bu gibi. Şuna bir binelim biz. Böyle üstümüzde kalsın, devam edelim bakmaya. 5.5 7.6 düşük. Yok zaten kudret bu. Şuraya bakıyorum 7.9 6, yok. Şunun yüzdesinin yüksek olması benim için daha önemli abi. Bu da olmaz. 7.6 kudret var. Strateji yok. Ha, şurada görüyorum 8.6. Hadi şu strateji var mı? 3'te çok düşükmüş. Ama şu daha mantıklı. Yani direkt olarak şunu arttırması daha mantıklı olduğu için bunu takıyorum şu anda Ramses abi. Aşağı geliyorum, devam edeceğim bakmaya. 8.4 3.7 biz ne taktık? 3.7 diyor. 3.2 takmışız. 8.4'e. Şu daha iyi gelecek gibi. Bu muydu? 3 8.4. Hem de strateji zırh. Bu daha iyi olur. Şimdilik şunu geçirelim. Güzel. Böyle bir de test gibi oldu bu. Bu da değil, bu da değil. Tamam, şöyle bir birliğe ilk bir şeylerimizi atalım, bineklerimizi atalım. Daha sonra geliştirme bir şey oluşturacaksak bakarız. Şimdi bu kısma geliyorum abi. Ruh bağı dedim yine. Ruh bağını aldım. Aktif beceri strateji hasar veren binekleri karşıma aldım abi. Burada şey çok güzel olurdu aslında. Ruh bağıyla iyileştirici zırh bir arada olsa tatlı olabilirdi. Burada strateji niteliği olmadığı için bu atı seçmek istemiyorum abi. Şurada sarı becerili atlarımız vardı. Strateji nitelikli değil mi? Yok, değil. O bir önceki seçtiğim atı bulmam gerekiyor. Mor bir attı diye hatırlıyorum. 6.8 değil, becerisi 7.6 idi. Ve şu muydu? Şu. Bunu da şimdilik çara takalım abi. Theodora'ya geliyorum. Theodora'da biraz daha özelliklerimiz değişecek. Şuradan geldim. Ve burada diyorum ki yenileme, iyileştirici zırh, hayat kurtaranları şöyle bir karşımıza çıkar bakalım. Sen bize ne veriyorsun diyorum. 69 tane at çıktı. Şöyle ruh bağı ve yenileme az önce gördüğümüz at zaten. Biz direkt olarak bence şuna önem gösterdiğimiz için aslında şey diyebiliriz ya. Hani ona öncelik verecek miyiz? Ama belki özellikler çok iyi olursa bunu önceliksiz sayabilirim. Şurada bir hayat kurtaran gördüm. İyileştirici zırh olmadı bu. Şuna bakalım, yenileme diyor. Bu şimdilik güzel. Şunu hemen Theodora'ya takıyorum abi. Devam ediyorum kaldığım yerden. Şöyle iniyorum. Sarı, kırmızı bir şey hayat kurtaran. Şurada kırmızı bir tane daha iyileştirici zırh. Burada aslında şey işte dediğim gibi ruh bağı ile beraber böyle bir şey olmuş olsa Charlemagne'de mükemmel olurdu. Kaya gibi iyileştirici zırh. Çara direkt böyle bir şey de takılabilir bu arada arkadaşlar. Direkt savunma üzerine yapılmış olur. Hayat kurtaran iyileştirici zırh. Bu da güzel bir 60 da, özellik şu kötü. Şöyle devam ettiğimde şurada hayat kurtaran görüyorum. Yine iyileştirici zırh. Şu çapucu da bitmedi gitti ya. Hayat kurtaran kırmızı değil. Hasar azaltmadan çok yenileme istiyorum şu anda aslında. Şu da bu da güzelmiş de şey düşük. Mavi at ya, biraz düşük kalmış yani. Tamam, elimizde gördüğümüz gibi şu anda böyle basit düzeyde elde edilebilecek, yani kolay bir şekilde yapabileceğimiz bineklerimizi yerleştirdik. Şurada ne bu?
He, şu seviyelerini mi arttır diyor. Ya bu seviyeleri 80'e çektim farz edin. Çok da matah değil şu an. Bunları burada 80 yapmamın pek bir anlamı yok. Geliyorum şimdi ben binekteyi süsleme. Süslemelerimizi de yerleştirdikten sonra bineklerimize güzel bir bakalım. Ya da önce bineklere mi baksak? Şöyle geleyim ben bir binek. Neredeydi o? Binek sistemine şuradan bir geçelim abi. Bizim 486 tane düdüğümüz var. Çok fazla var ya. Şöyle ara diyelim. Bir şöyle 10-10 ben hızlıca bir arayayım isterseniz abi. Şurada sarı bir şey denk gelirse sizlere gösteririm, olur mu? Abi ilk defa böyle bir şey görüyorum. At envanteri dolu dedi. Şuradan geri geliyorum bakayım at envanterinde ne var şu an? 1000 mi oldu? Aynen. 1000 tane at var şu an. Ya zaten maksimum 1000 yapabiliyormuşuz. Bunu da öğrenmiş olduk bu hesapla. Şurada toplu yetiştirme diyor ama şurayı bir kapat abi. Toplu yetiştirme kısmına sonra bakarız beraber. Bir şuradan geldik. Mavi atlar diyelim abi. Boşta diyelim. Ve de tetikte diyelim. Mavi boşta olan tetikte atları şöyle bir elde ettik ama aynen tamam. Şu özelliksiz olanları önce bir özellikli hale getirmek için şurada özellik yok seçeneğini seçiyorum abi. 44 tane özelliksiz tetikte atım var. Bizim için Ramses Birliği'nde önemli olan mizaç tetikte mizacı abi. Çünkü bakın bu mizaçta ne diyor? Bineklerin mutasyon yoluyla strateji hasarı özellikleri kazanma ihtimali daha yüksektir diyor. Ama bakın burada kudret görüyorum. Ben bu kudreti değil de buradan şu stratejiye tıklayacağım. Strateji muhakkak olsun dedim yani şu an. Bakın filtreyi çalıştırdım. Güzel bir şöyle elde ettik. Her şeyi görebilir hale geldik abi. Şimdi geliyorum. Ben burada şöyle aynı yayla atlarını birlikte çiftleştirmeye başlıyorum abi. Buradan hepsinden bir özellik edinmeye çalışacağım. Daha sonra o özellikleri değerlendirmeye çalışacağız abi. Ben şimdi şöyle hızlıca bir çiftleştirmeye çalışayım. Zaten çok da fazla at yok aslında. 20-22 tane kaldı şu an. Mor bir at geldi. Taktiksel görüş en sevmediğim. Şöyle direkt strateji zırh yok mu ya? Hep kudret ve strateji var. Cesaret ne alakaysa. Şunu da şöyle alalım. Yayla atlarını yayla atlarıyla çiftleştirmeye çalışıyorum genel olarak çiftleştirme aşamasında. Bakın burada bir şu an strateji zırh görüyorum. Burada da bir kudret strateji görüyorum. Bunu şöyle yapacağım. Strateji zırhı strateji zırhla yapmak için farklı atlar kullanıyorum şu anda. Geldi. Strateji zırhı birlikte kaybetmek istemiyorum yani. Şunu da şuradan yok etmek için şöyle veriyorum abi. Bir tane yayla atı tek kalmasın. Şimdi bozkırlara geçtik. Zaten 14 tane falan kaldı. Ama çok az strateji zırh vermiş ya. Tetikliğe çok az düşmüş yani. Mor bir at, ruh bağı. 7.6, 9 süper. Bakın şu an bu sanırım Ramses'tekini bastırıyor. Ramses'e sarı mı koymuştuk ama tam hatırlamıyorum ama şunu kullanalım şununla. Yine ruh bağı geldi. Şurada strateji kuşatmaları bir arada kullanıyorum. Kurnaz. Şuradan devam. Aynı zaten bunlar. Mor bir at geldi. Kurnaz dedi. Pasif beceri strateji hasarı. Abi baksanıza çok az vermiş ya. Şundan. Zaten burada şöyle yapacak gibiyiz. 3.4, 3.7. Şunları belki mor verir. Şöyle bir yüksekleri bir arada basayım bakayım ne oluyor. Ruh bağı verdi. Şunları da bir arada basıp bir denemek istiyorum abi. Stage zırhı koruduk ve ruh bağı güzel. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Şurada bir dakika şurayı bir kapatalım. Toplu yetiştirme diyeceğim abi. Mavi atlar diyeceğim. Nitelikler strateji ve zırh diyeceğim. Özellik yok diyeceğim abi. Burayı ben aktifleştirmemekten yanayım çünkü yani strateji zırh kaldıkça böyle basmaya devam ediyor. Onu yok etmek istediğiniz noktada kullanabilirsiniz. Bakın şu kadar atımız varmış. Şunlardan bir tanesi mesela görüntüleyelim. Şevkli mizacına sahip. Şöyle strateji zırh bonuslu abi. Buraya geliyorum. Yine şevkli falan filan. Yani zaten tetikte harici diğerleri bize farklı şeyler vereceği için bunları bu şekilde kullanabileceğimi düşünüyorum ben. Buradan komple bir strateji ve zırh niteliğine sahip at elde edebileceğiz. Şöyle çiftleştirdiğimde burayı şimdi kontrol edelim. 285 içgörü puanı kazandık bu arada. Tam istediğim gibi bir ekran. Hepsi strateji zırh abi. Şurada dirayet görüyorum. Ordu koparma. Yıldırım vermiş.
istediğimiz beceri şu anda yok gibi. Çünkü tetikte yok ya. Yani strateji hasarı veren şeyler o yüzden çıkarmıyor genel olarak. Toplama, geç kuşatma. Şurada bir cesaret mi bu? Yok. Yıldırım var. Kötü, kötü. Hayat kurtaranlar değerlendirilebilir abi ilerleyen süreçte. Yok. Şurada bir şey iyileştirici zırh görüyorum. İyileştirici zırh yine. Ruh bağı lazım abi yok mu? Yuh. Ruh bağı vermedi abicim. Şimdi şuraya tekrar geliyorum. Ben şunu kendim yapmak istiyorum bu kısmı. Mor diyeyim şuna. Yine özellik olmayan tetikte mor atları ben bir arada görmek istiyorum. Şuradan geldim. Şu ikiliyi bir şu şekilde hemen bir değerlendirelim. Buradan sarı bir ruh bağı, sarı at ve ruh bağı özelliği. Kurnaz özelliği verdi. Sarı verdi de. Şunları da bir birlikte çiftleştirelim şöyle. Hah, olmadı. Tekrar şuraya geliyorum. Toplu çiftleştirme diyorum. Bu sefer mor at diyorum. Strateji ve zırh özelliği olanları bir arada al diyorum. Özelliği olmayanlar diyorum ve sürekli yapma diyorum abi. Şöyle sonraki dediğimde zaten 5 tane at görüyoruz. Şöyle bir toplu yetiştir diyelim. Bakalım ne oluyor. 2 tane yapabiliriz zaten, doğru. Şimdi, şunu da yapmak istiyorum beraber sizlerle. Buradan, yine mavi at diyorum. Bu strateji zırh demiştik. Strateji kudret diyelim bu sefer. Sadece strateji dersek bunların hepsini birbiriyle karıştıracağı için biraz iyi ihtimalleri kaçırıyor olabiliriz abi. Yine geldim özellik yok dedim ve sürekli yetiştirmeyi kapattım abi. Şöyle sonraki diyorum. Elimizde ciddi miktarda at var şu an. Şöyle bir toplu yetiştir diyelim. Hıh, güzel. Şurayı birlikte inceleyelim. Biraz uzun sürecek. Ordu koparma, kaya gibi, taktiksel, geç. Şu güzel, hayat kurtaranlar iyi. Yenileme vermiş bir tane ama seviyesi düşük gibi. Ordu koparma var. Cesaret yok. Ruh bağı abicim, ruh bağı nerede ya? Ruh bağı kilidi mi var burada? Şu ruh bağı mıydı? Yok. Kurnaz. Devam ediyorum şöyle. Hmm, yine kurnaz. Aa, bu güzelmiş bu arada. Lubuya kullanılabilir. Tamam. Şöyle devam edelim. Yok. Yine ruh bağı yok. Mükemmel abi. Çok iyi. Toplu yetiştirme ekranımı bu sefer de yine mavi diyorum. Strateji kuşatma diyorum. Özellik yok diyorum. Sürekli yetiştirmeyi kapat diyorum abi. Son dediğimde yine güzel at var. Şöyle bir yine burayı da toplu yetiştirelim abicim. Yani strateji özelliğini kaybetmiyorum ve sadece yandaki diğer niteliği değiştirerek devam ediyorum sürecim abi. Burada ilk özelliklendirme yani becerisiz, özelliksiz atları özelliklendirme konusunda bu toplu yetiştirme bence biraz işe yarıyor ama devamında siz kendiniz yapmanızı tavsiye ederim. Burada demir sırt görüyoruz. Şey pardon korkusuzmuş. Son seviye ruh bağı yok. Abi ruh bağı vermemiş ya. Şu güzel. Toz avcısı full. Güzel. Ruh bağı, ruh bağı, ruh bağı yok abi. Şu ne? Tahkimat. O da güzel bu arada. Şeye Atilla'da kullanılabilir tahkimat abi. Şu ruh bağı mı ya? Aynen bir tane ruh bağı çıkmış. Allah razı olsun. Yani tetikte özelliğinin farkını anlamış olmuşsunuzdur siz de bu noktada. Aynı şeyi şurada mor için de yapacağım. Hep şunun yerine şuna basıyorum ya. Şöyle bir yapalım. Özellik yok diyelim, diyemedim. Özellik yok diyelim. Sürekli yetiştirmeyi kapatalım. Şunları hemen basıyorum. Buradan bir sarı. Dolu ambar ne abi ya? Yapma be. Üzdü. Kötü. Şuradan yine toplu yetiştirme diyorum abi. Mor diyorum. Strateji kuşatma diyorum. Özellik yok ve de sürekli yetiştirme diyorum. Geldim 5 tane varmış. Şöyle bir basalım. Geldi. Bu sefer de bereketli. Şöyle yetiştirme merkezi dediğimde 870 atım kaldı. Burayı şurada ne kadar vardı? 240, 750'ye falan düşürdüğümüzde şu şeyleri de açabiliriz. Diğer atları da açabiliriz. Şimdi biz burada şöyle bir filtreleyelim abi. Strateji olarak filtreleyelim. Mavi diyelim, boşta diyelim. Tek özellik diyelim artık. Şöyle bir görelim. 231 tane at var abi. Bu biraz abartı. Biraz fazla yani. Burada kullanacağımız özellikler de olabileceği için diğer birlikler için buraları böyle çatır çatır toplu birleştirme yapmayın yani bence. Bir de toplu yetiştirmede bakın burada özellik de seçemiyorsunuz. Hangi özelliklerin olduğunu da seçemiyorsunuz. O yüzden toplu yetiştirmeyi sadece ilk
özellik kazandırma aşamasında yaparsanız sizin için daha faydalı olur abi. Bu noktadan sonra yapmanız gereken şey şu abi. Geldik buraya. İşte mavi atlar dedik. Strateji içinde olsun dedik. Tek özellik dedik. Geliyorum. Tetikte metikte değil. Burası artık benim için önemli değil. Tabii ki tetikte ile tetikteyi birlikte çiftleştirmem gerekiyor. Hani ona çok dikkat edeceğim. Ama bu noktada şurayla ilgilenemem. Ruh bağı elde etmek istiyorum demiştim. Ruh bağını aldım abi. Ruh bağı okey. Ben bu ruh bağının yanına ne istiyorum? O da benim için çok önemli. Arkadaşlar ordu koparma iyi hasar çıkarır. Toz avcısı yine kullanılabilir. Bir tane daha vardı diye hatırlıyorum ya hasar veren. Normal saldırı mıydı? Bir de sert var ama sert yani öncelikli şeyim değil. Sert değil abi. Şunların ikisi bizim için daha faydalı olur saldırı konusunda. Şöyle yapıyorum 20 tane atım var şu anda. Geldim abi buradan ruh bağına bakmaya çalışıyorum önce. Bir tane şöyle strateji zırh gördüm. Bir de şurada ordu koparma görüyorum. Süper. Güzel. Burada çiftleştirme yapabileceğimiz atlarımız mevcut. Harika. Güzel güzel güzel. Umuyorum güzel bir sonuç alacağız abi. Şunu çiftleştirmeyeceğim sadece. Bu kalsın. Her halükarda yedek olarak kullanılabilir. Bakın mesela az önce ne yaptık? Kahramanlara önce geldik. Envanterimizdeki atlardan koyduk. Bu da işte envanterimizdeki atlardan biri. Geçici süreliğine kullanılabilecek atlardan biri. Bu gibi atları kaybetmeyin abi. Yani hepsini değil bazı özellikleri. Toz avcısı en azından kalsın. Şimdi geldim ben şunu bir koyuyorum. Ruh bağı. Bu benim atımdan iyi mi bu arada? İyiyse kullanmayayım. He, ama maviymiş. Tamam. Aynı şekilde yine nitelikleri de aynı olan ordu koparma özelliğini aldım. Ben bu çiftleştirmeyi neden yapıyorum abi? Çift özellik oluşturmak istiyorum. İkisinin de muzip olması benim için biraz olumsuz. Neden olumsuz? Çünkü muzip mizacı burada diyor ki inatçı, asi ve hep uyumsuz diyor. Yani şöyle bu mizaç biraz daha böyle mutasyon ve kalıt ihtimallerini düşüren, etkilemeyen bir oranını etkilemeyen bir mizaç abi. Ama şu an yani yapabileceğim bir şey yok gibi bakıyorum. Ha şurada tetikte var. Tetik en azından birini tetikte çekebilirim. Şunu kaldırayım mesela şunu koyayım. Şöyle yapabiliriz. Bir de isterseniz şöyle bakalım. Bunda da eğer varsa bozkır atı şu şekilde bozkır atını kullanmaya çalışalım. Ama bir yandan da şey olacak. Hem bozkır olacak hem muzip olmayacak hem de nitelikleri strateji ve zırh olacak. Biraz zor. Bakıyorum yok gibi zaten. Şöyle çiftleştirelim abi. Hadi. Eee, gitti. Süper. Geldim tekrar bir ruh bağı bulmaya çalışıyorum. Elimde yani zaten kullanılan şu an en iyi ruh bağı benim elimde olduğu için çok da dert etmiyorum açıkçası. Muzip koyduğum için farklı bir şey arıyorum. Ama önceliğim şurada nitelikleri aramak. Şu. Şunu kullanabiliriz mesela. Şöyle bir çiftleştirelim abicim. Mor yap şunu ya. Ya, olumsuz, yine olumsuz abi. Bu ruh bağı bugün bizi güldürmeyecek gibi. Şunu çekiyorum abi tetikte. Tetikte özelliği olan ordu koparma ya da toz koparan var mı acaba? Şu sarıyı da böyle tüketmek istemiyorum abi. Şöyle baktığımda farklı bir şey göremiyorum. Strateji zırh niteliğine sahip at göremediğim için bunu bir en sona bırakalım abi. Şuradan mesela şunu kullanalım. İşte kudret ve strateji nitelikli bir at kullanmaya çalışalım. Ruh bağının yanına koyabileceğimiz şunu koyabilirim ama sarı olduğu için onu biraz sona saklayacağım. Şunu kullanabilirim abi. Şevkli diyor. Şöyle bir çiftleştirelim. O güzel. Bunu şöyle 1000 diyelim. Bunu şeye alalım. Bu ablamızdakinden iyi galiba. Yenileme miktarı bayağı yüksek olduğu için buradaki nitelikleri şu an umursamayıp bunu alacağım abi direkt. Güzel. Onu kullanalım yani. O kaybedilmez. Tekrar geldim. Bir ruh bağı daha seçiyorum şöyle. Şurayı yapacağım ya. Şunu bir yapacağım şöyle. Ya umuyorum iyi bir sonuç verir burada. Şu atı bir kontrol. Bunlar zaten mavi atmış. Tamam yapacağız. Maalesef yapacağız abi. Böyle olmaz ama ya. Şu ruh bağını tekrar alıyorum. Toz koparanlara geçeceğim. Şurada bir korkusuz var. Şöyle basalım. Şey ordu koparma. Ordu koparma kaldı. Şuna bir kez daha ruh bağı basarsam olur gibi bu arada. Var mı? Şöyle yaparsak aslında kudret ya da zırh en azından yani kuşatmayla bir şeye ihtimale sokmamış oluruz. Şimdi bu atı daha önce bir ruh bağıyla çiftleştirdik ve yine ordu koparma geldiği için imkanlı görüyorum ama abi yapma ya. Ruh bağı kalmadı elimizde. Bunların morlarına bakacağım şimdi. Şöyle yapacağım. Yine tek özellik.
13 tane de burada var. Buradan bir değerlendirme yapacağız abi. Şöyle bir uysal görüyorum. Uysal iyidir. Var mı? Şu mu? Şevkli ama. Bu da uysal. Uysal da biraz garip olur. Şu var. Şöyle yapabiliriz. Ne diyorsunuz? Beyaz bir şöyle güzel bir at çıksın ha. Hadi. Bravo. Tuhaf. Şunu yine çiftleştirmeyeceğim abi. Bu kalsın. Şunu bir alalım elimize. Bakalım strateji zırh nitelikli herhangi bir atımız var mı diye bakalım. Şu var. Tamam. Bunu kullanabiliriz böyle. Ya içime iyi bir şey doğdu ama burada. Aynen. Ah yapma abicim ya. Yapma ya. Atı da sarı yaptın. Neyse uysal oldu. Güzel oldu. Kaç tane ruh bağımız var? Şunu bir kullanalım. Bunu aslında böyle şeyle falan da yapabiliriz. Neyse biz önce şunları yapalım en sona o kalsın olur mu? Şunu bir kaldıralım. Kudret ve de strateji nitelikli bir şu direkt bunu kullanabilirim de muzip olduğu için kullanmayacağım. Bu da muzipmiş. Bunu kullanalım. Direkt şöyle nitelikler de aynı olsun. Hadi bir sarı daha üstüne. Çift özellik. Abi ne burca takıldın sen ya? Ya yapma yap artık şunu ya. Yapma ve yap artık. Tetikte bir atımızı alalım biz abi. Nitelikler güzel. Tetikte başka şu var. Bununla yapacağım bu arada. Çünkü tetikteyi de bir yapmak istiyorum. Şöyle yapalım. Burada biraz kudreti riske atıyoruz ama ben kudretin kalacağını düşünüyorum. Pek de şanssız günümüzdeyiz. Demir sırt verdi ve yedi. Ya binekte en şanssız günümdeyim diyebilirim abi. Şunu bir alıyorum ruh bağı. Niteliklerde şöyle niteliğini arttırmak adına şunlardan biriyle yapacağım. Zaten vermediği için bence şu mor özellikle hiç kullanmayalım. Şunu kullanalım abi. Böyle en azından yani kaybımız düşük olur. Bak dolu ambara çevirdi. Ruh bağı kalmadı burada. Sarıya bakalım. Sarıda herhangi bir şeyimiz var mı? Yok. Ya bugün günü değil gibi resmen. Bugün böyle olmayacak diyor yani bize resmen. O yüzden bugün buna devam etmeyeceğim. İyi bir sonuç vermiyor abi. Hiçbir şekilde iyi bir sonuç vermiyor. Yani istediğimiz iki özelliği yan yana da koymuyor. Ne çift özellik yapma ihtimali var ne de var olan özellikleri koruma ihtimali. Biraz kötü bir sonuç verdiği için bugün devam edesim yok. Yani daha fazla tökezlemeyelim. Aynı şey gibi düşünebilirsiniz. Bu da biraz şans olduğu için. Çark'ta da mesela elinizin kötü olduğu günler olur ya. Bugün o günlerden biri gibi abi. O yüzden devam etmeyeceğim. Şu diğer birliklere de ve bunların bineklerine de bir bakalım ve toparlayalım artık videoyu. Çok uzun video oldu abi. Siz de bayağı boğduk. Bineklere falan en son. Bineklerin hepsine en son bakayım. Biz burada süslemeleri yerleştirdik mi bu arada? Süsleme yapmadık abicim. Dur ya. Tamam. Süslemelere geçelim. Şimdi burada şöyle yapacağız abi. Süslemeleri yapıyorken biz bu herhangi bir süslememiz var mı? Kılıç, direniş var. Gök gürültüsü. Yok gibi bir şey yani. Biz burada Ramses'e hesaplama özelliğini kullanacağız süslemede. Diğerlerine de doğal seçilim denk getirmeye çalışacağız. Şuradan süsleme atölyesine geliyorum. 284 tane meteoritim var. Süper abi. Güzel. Şimdi burada Ramses'e saldırı, diğer ikisine savunma, mistik ayna takmayı düşünüyorum. Çünkü birlik ilerleyen süreçte de yandaki diğer kahramanlarını hep savunma olarak kullanıyor abi. Biz burada mistik aynada, yani pardon, hızlı kılıçtan hesaplama özelliğini çıkaracağız. Hesaplama neydi? Şöyle bir bakalım abi sizinle. Binekli kahraman imza aktif becerisini etkinleştirdiğinde stratejiyi bla 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 miktarda arttırır. En fazla 3 kez birikir. Tamamen biriktiğinde imza aktif beceri hasarını şu kadar arttırır diyor. Mükemmel bir özellik var burada. Diğerlerine de yani savunmalara da mistik aynalara da abi doğal seçilim denk getireceğiz. Doğal seçilim gördüğünüz gibi %1 ihtimalli bir etki. Her 9 saniyede bir %75 ihtimalle aşağıdaki etkileri tetikler diyor. Birliğin aldığı hasar azalır ya da kumandanın verdiği hasar artar diyor. Şimdi biz burada iki tane doğal seçilim koyduğumuzda kumandanın verdiği hasar %15 arttırsa %30'a kadar arttırıyor. Mükemmel sonuçlar veriyor ama %75 ihtimalle diyoruz ve şuradan başlıyoruz üretmeye. Şöyle atla diyorum abi. Bizim buradan tek isteğimiz şu hesaplamayı hızlı bir şekilde çıkarmak yani şimdi. Basıyorum. Karşılıklı yardım olmadı. Bu arada karşılıklı yardım da güzel bir etkisi. Bunu da kullanabiliriz ama savunma geminde değil. Yani saldırı geminde değil, savunma geminde kullanabiliriz. Bunu da sizler için okuyayım. Ben bunları kullanıyorum genelde. Binekli kahraman iyileştirme etkileri %3 artar.
kahraman birim yenildikten sonra birliğin aldığı hasar azalır. Ya ben bunu 5. sezonda 5 miydi? 6 mıydı? 5. sezonda Scipio geliyor. Scipio ile çok bağdaştırdığım için bu özelliği de seviyorum. Fakat bence doğal seçilimde kahraman buff'ı olduğu için doğal seçilim daha mantıklı olabilir yine. Yani elinizde karşılıklı yardım varsa geçici olarak kullanabilirsiniz. Hesaplama çıktı. Güzel. Bizi böyle bir tık bekletti. Çok bekletmedi. İkinci şeyde hesaplamayı elde ettik. Şunu hemen şöyle kuşanalım. Nerede bizim abimiz? Ramses abimize şöyle değiştir diyelim. Ramses'in süslemesini elde ettik abi. Savunmaya geçiyoruz direkt. Harika oldu. Zaten doğal seçilimler bizde biraz fazla %1 ihtimalli olduğu için fazla zaman kaybettireceğinden aslında hesaplama hemen çıksın istiyordum. Abi doğal seçilimlerin ben kolay çıkacağını düşünmüyorum. Bir tane onunla atıyorum şöyle. Hadi bakalım. Hücum. Karşılıklı yardım bunu bekletebiliriz. Yine karşılıklı yardım. Bunları göndeririz. Dalga kıran, dalga kıran. Dalga kıranlar da savunmaya denk gelmesi kötü oldu. Yok mu? Yok. Onları en son parçalarız abi. Şöyle bir tane üretelim. Hücum olmaz. Kan öfkesi hiç olmaz. Gök gürültüsü hayatta olmaz şu an. Direniş olabilir ama doğal seçilim. Doğal seçilim abicim. Kumandanın verdiği hasar. Bana bir tane doğal seçilim lazım. Hadi ver şunu ya. Ya bugün niye böyleyiz ya? Her şeyde bizi çok yoruyor ya oyun. Hesaplama verdi ama savunmada. Resmen çıkarmıyor ya. Şimdi ver. Yok. Şöyle eşyalara geliyorum abi. Toplu parçala seçeneğini tıklıyorum. Şunu bırakıyorum. Gök gürültüsü okey. Şu gök gürültülerini bir alalım. Direniş. Bir tane direniş bırakıyorum ben. Kan öfkesi gitsin. Kelle avcısı kesin gidiyor zaten. Dalga kıranlar gitsin. Karşılıklı yardımda bir tane bırakıyorum. Ya en azından yedek olarak kullanabileceğimiz şeyler elimizde bulunsun abi. Hücum diyor. Üçümüze hücum da güzel de bunu tercih edenler de var da bilmiyorum abi ya. Yani ilk üçü sadece arttırıyor, gerisi yok. Biraz garip olur. Şu ne? Bu kalsın, bu galiba şey kılıç birliği için. 120 tane daha iade geliyor şu anda. Bir şunları bir kuşanalım abi. Bunlar bir kalsın. Kahramanlarda en azından. Hani boş kalmasın. Şöyle değiştir diyelim. Şunu da hemen kuşanacağım Teo ablamıza. Teo abla gel sen de. Tamam. En azından şöyle süslemelerimizi yerleştirdik. Hesaplama hızlı geldi ama doğal seçilim gelmedi abi. Doğal seçilim yerine bunları da kullanabilirsiniz. Tekrar atölyeye geliyorum. 12 tane ihtimalimiz var. Şu atlayı kapatıp bir tane basıyorum abi. Hiç %1 ihtimalli vermiyor şu an, farkında mısınız? Ver artık ya. Şu ekrandan mı çıkalım abi biz? Basmaya başladık ya. Reklamlar çıkmaya başladı. Şöyle tekrar bir geçelim. Totem motem uğraşıyoruz yani şu an. 69 tane kaldı. Ya hadi bir tane ver en azından, üzme beni ya. Hesaplama değil kardeşim, onu tamam, onu aldık. Bu aslında kaderin değiştiği andı falan. Şöyle toplu parçalayla devam edebiliriz. Şunu parçalamayacağız. Gök gürültüsü, gök gürültüsü. Giyindik zaten şeyle. Diğerlerini taktığımız için şu an rahat bir şekilde hepsini parçalayabiliyorum. 65 tane daha veriyor. Devam ediyorum abi. 6 tane şansım kaldı. Hala bir tane doğal seçilim çıkmadı. Yani bence zaten doğal seçilim çıkmayacak. Diğer sarılardan birini verecek bu bize. Bir tane istiyorum ya. Aa. Heh, işte bu abicim ya. Sonunda ya. Şimdi diğerini de veriyorsun hemen ve bu mevzuyu burada kapatıyoruz dostum. Şu kelle avcısı hesaplama, şunları bir yok ediyorum. Ha, sarıyı zaten burada göstermiyormuş. Güzel. Bir an onu da aldım sandım. Hemen şunu doğal seçilimi kuşanalım abi biz. Parçalarız marçalarız Allah muhafaza. Ne yerine koyduk? Karşılıklı yardım. Tam direniş fark etmez ya. Şunu bir parçalayalım. Direniş kalmış olsun. Şimdi diğer doğal seçilimi de çıkaracağız. 3 tane de. 27 tane bastık. 3 tane de mi bekliyoruz ya? Hadi abi.
Vereceksin ya. Vermedi. Tekrar parçalayalım şunları. İki şansımız var galiba. Age of Tactics büyüsü mü yapsak buna? Şöyle bir... Yok abi. Hiçbir şey yemiyor ya. Kandıramıyoruz ya. En azından iki tane süslememizi hallettik ama şunu da verirse yok vermedi. Ya bu süslemeyi kırmak istemiyorum. Üstündeki süslemeyi kırmak istemiyorum. Üstündeki kalsın çünkü yani sonuçta buradan bir etki alıyor, almıyor değil. Biz şimdi şöyle yapalım. Elimizdekilerle ilgilenelim abi. Zaten iki tane tam olarak istediğimiz süslemeyi edindik. Şimdi şurada güçlendir kısmında nitelikleri dağıtta ilk yaptığınız dağıtma ücretsiz bildiğiniz gibi. Abi bu dağıtmaları yapalım. Biz şöyle güçlendirden şu şekilde güzel. Şimdi ben burada şöyle bir politika izliyorum abi. Önce 20 yapıyorum. Yani seviyelerini. Şu güçlendirme seviyelerini 20'ye çıkarıyorum. Daha sonra mor yapıyorum. Süslemeyi öyle devam ediyorum. İşte 40'ta sarıya çıkıyorum falan filan. Biz burayı bir 20 yapalım. 7'de de Doruk şampiyonası vardı bu arada. O kısma kahramanları hazırlamak istiyorum aslında. Şu an saat 6:20. 20 oldu mu? Heh, tamam. Şöyle yaptım. İkinci can kısmını da açmış olduk. Tamam şimdi nitelikleri dağıt deyip burayı mor yapabiliriz abi. Geldim direkt zaten mora gidecek. Bu beni hiç uğraştırmayacak. Aynen moru da ver. Güzel. Harikasın abicim. Geldik doğal seçilime. Şimdi doğal seçilim güçlendiriyorum. Şuradan hemen bunu 20 seviye yapıyorum. 20 dedim. Oha. Nasıl ya? Rafine demir mi yok yani hesapta? Her şey var, rafine demir mi yok bu hesapta? Abi moralimi bozmayın ya. Neyse yani yeni bir hesap olduğu için aslında bunlar normal abi. 70, 85, 90 günlük bir hesaptan bahsediyoruz yani bu arada. Şu an bu yaptıklarımızı 90 günlük hesapta yapıyoruz yani. Şuradan nitelikleri dağıt deyip biz bunu mora çekelim. Bu yani şimdi direkt gitmeyecek bu. Bir geri atacak. Sonra şimdi bak geri atacak. Allah Allah direkt mi? Yaşa abi sen. Biz böyle olumsuz totemler yapmaya başladık artık. Güzel. 20-20 yapmış olduk bu arada. Güzel oldu. Şurada seferberlik var. Bir şunu da bir tane hemen şöyle nitelikleri dağıtalım. Bunu kullanmayacağımız için buna herhangi bir geliştirme yapmayacağım abi. Ya elimizde şunu 20 yaparken çok rahat bir şekilde yapabiliriz. O yüzden şu hesaplamayı biraz daha kuvvetlendirmek istiyorum aslında. 40'a çıksak mı diye düşünüyorum ama 40'a kadar ne kadar harcar? 20'den 300'e desek 2, 3, 4.000 harcar herhalde. 40 yapalım biz bunu. 4.000 gider mi ya? 4.000'den fazla gidiyor galiba. 40 yapacağım ama. Kalanını da diğer doğal seçilime harcarız. Şöyle yaptım. Yine rafine demirim olmadığı için üçüncü şeyi açamıyorum. Kılıçlı can bonusunu da arttırdık. Buraya harcayacağım ama ya şöyle bir basalım. Hızını aldı zaten. İleri, ileri, bir ileri daha. Kardeşim ileri. Hı. Bir ileri daha. Yap şunu rahatlayayım. Yap bak. Bir daha düşersen çıkmam. Yapma. Hadi. Bir tane daha ver şunu. Şu an bastığımda sarıya geçmezse bırakacağım. Yok. Sinirimi bozuyor. Şunu yapıyorum. Tamam. Bırakıyoruz abi. Okey. Güzel en azından 40 seviye çıkardık bir tanesini. Buna da zaten bunu kolay bir şekilde 20 seviye yaparız ama doğal seçilim olması lazım. Unutmayalım yani doğal seçilim çıktığında yapacağız bunu. Şimdi basmayacağız. Abi Ramses birliğimizi yani elimizden geldiğince oluşturduk diyebiliriz artık. Şöyle bir birliğe göz atalım istiyorum. Güzel bir süreç geçirdik yani. 12 milyon 12,3 milyon güce falan sahip. İyi bir gücü var. Kötü bir gücü yok abi. Şöyle baktığınızda teçhizatları 80 gibi düşünebilirsiniz. O aşama kolay. Yüzüklerimizi falan yaptık. Süslemelerimizi yaptık. Bineklerimizi yaptık. Becerilerimizi açtık. Yıldızlarımızı yaptık. Güzel bir birlik oldu abi. Şu diğer birliklere de bir göz atalım. Eksik varsa toparlayalım. Burayı toparlamıştık diye hatırlıyorum zaten. Burada yapılacak mücevherlere bakalım. Tamam.
Mücevherler yerinde abi. Bu arada size de bir özet olmuş olsun bu. Burada da normal sayı. Bunları ben dizdim zaten. Ya abi o kaç gündür bu hesapla ilgilendiğimiz için artık böyle hangi aşamasını yaptık, neyi yapmadık tam çıkaramıyorum. Normal saldırı koymuşuz. Buraya bir bakacağım. Sıra tabanlı hasar verdiği için sıra tabanlıları koysak daha iyi olur abi buraya. Aynen. Becerisi sıra tabanlı bunun. Şunları çıkarıyorum abicim. Normal saldırı hasarını. Buraya sıra tabanlı zaten çok da kullanılmıyor. İyi oluyor yani Rani'de bunları kullanmamız. Bir müddet en azından sıra tabanlı gemlerimiz işe yaramış oluyor. Şöyle düzeltiyorum. Şimdi Lubu'da hepsi zaten kırmızı. Gemler komple kırmızı halde. Atilla'ya baktığımda şurada normal saldırı 3 tane var. Yani bir tanesi kırmızı olabilir. Rani'nin de şu şeyi düzelttik. Yalnız burada şöyle bir şey görüyorum. Şimdi bakın biz burada kılıçları basarken şöyle bir politika izledik abi. Bunları tamam dedik. Bunları da 2-1-2-2 yıldız yaptık. 2-1-2-2 yıldız yaptık. Bu yıldızlar fullenmeli. Fullenmek için biraz tesisat falan üretmek lazım abi. Bu hesap böyle yine dediğim gibi bakın size de göstereyim şöyle. 90 kaç günlük bir hesap bu? Çok günü yoktu. Aynen 92 günlük bir hesap olduğu için ya bu süreçte bu bahsettiğimiz her şeyi edinmek biraz zor yani. Biraz fazla yatırım olmuş oluyor. Zaten bakın farkındaysanız hesap Supercore hesaplardan artık yani Supercore'a geçiş yaptık. Yapmış olduğu hesap zaten yatırımlar yerinde. Yatırımlar yerinde olmasına rağmen ulaşamadığımız bazı şeyler var yani. Çünkü zaman çok erken. Bir şöyle birlikleri incelemeye devam edelim. En son Rani Durgavati'ye bakıyorduk. Rani Durgavati'ye baktığımızda aynen sıra tabanları da yerleştirdiğimizde her şey yerinde olmuş oldu. Şöyle bir atına bakıyorum. Bu at olabilir ama bence olmasın. Şundan bir inelim abi. Bundan inmeden önce iptal. Şunu bir çıkaralım. Şurada Atilla'ya geldim. Atilla'da seferberlik. Güzel. Bir tane seferberlik bu birliğe iyi gider zaten. Sert diyor. Bu attan da iniyorum. Lubu'nun atından da inelim. Buranın atlarıyla komple ilgilenelim ya bu hesabın atlarıyla. Şöyle bir hızlıca bakalım. Daha sonra Doruk Şampiyonası'na bir beraber bakalım. Şundan da bir indirelim. Tamam. Şimdi gelelim süsleme yani binek atölyemize. Direkt olarak birliklere bakalım abi. Şöyle binek yönetimi diyelim. Buraya geldiğimizde aynen özellik seçebiliyoruz değil mi? Aynen. Tamam. Şöyle kudret diyelim. Kudret ve yani Lubu için seçiyorum şu an. Yıldırım. Direkt olarak yıldırım takmam lazım zaten. Kudret yıldırım dedim. Yıldırım %10, %11. Şunu takacağım şu anda. Kırmızı var mı? Yine 11. 3.8 veriyor. 3.2 veriyor. Şu an uygun. Şu ne? 4 veriyor. Bunu takalım abi. Şöyle Lubu'ya yıldırımı daha yüksek bir at takmış olduk. Ya bu vardı ama yıldırım oranının yüksek olması bence daha mantıklı. Buraya bir de süsleme takacağız. Şöyle zaten bu vardı. Bunu yerleştirdik. Tekrar binek yönetimine geldim abi. Şimdi buradan yine ne diyoruz? Kudret diyoruz. Lubu, Atilla, Rani. Rani için şöyle bir falanj kılıcı diyelim. Bir şu kısma bakalım abi. Falanj kılıcı üstün güç olmaz. Şurada bir sarı görüyorum. 8.4'e 6.1. Şuna bakıyorum. 8.4'e. Bunu direkt takayım ben. Bu olacak büyük ihtimalle. Şu bir kalsın. Biz böyle bakmaya devam edelim abi. Şurada bir şey görüyorum. 10. İşler değişti. Şunu direkt değiştirelim abi. Çünkü hasarını %1.6 daha arttırıyor. Evet kudret düşüyor farkındayım. Buna bir de süsleme takacağız. Bu hangisini kullanıyordu? Direnişi kullanıyordu sanırım. Bir şöyle direniş yapalım. Burada bu arada bu birlikte iki tane savunma özelliğinin olmasına gerek yok. Atilla'ya savunma koyarsanız yani savunma özellikli bir süsleme koyarsanız saldırı süslemesi de olabilir bu. Yılmaz Demir'e mesela seferberlik denk getirmiş. Güzel olmuş aslında. Eğer 20 ya da 40 seviyenin üstüne çıkmayacaksan, süslemeyi 60 seviye yapmayacaksan bu şekilde bırakabilirsin abi. Geldik şimdi bir de şuradan Atilla'ya bir at seçelim. Ne diyorduk? Kudret diyoruz abi. Bir de şu kudreti bir kaldırıp şöyle bir şey yapmak istiyorum. Tahkimat demek istiyorum. 22 tane var. Şurada bir kırmızı varsa direkt kırmızıya bakacağım. Yokmuş. Şöyle 2.52 tahkimat bu arada pasif beceri hasarını azaltır demesi Atilla çok hasar vermediği için direkt savunmaya çekmeye çalışıyorum Atilla'yı. Ve bu pasif beceri hasarı da bildiğiniz gibi mızrak birlikleri sağlıyor. Mızrak birliklerine karşı biraz daha savunmatif olsun diye böyle bir şey yapmaya çalışıyorum. Şurada 3.3 kudret görüyorum. Burada ise 3.2 şu an en alttakini takacağım. Şunu kullanıyoruz abi. Burada Atilla'ya. Atilla'nın da şöyle seferberlik özellikle Yılmaz Demir süslemesini takabiliriz.
Güzel. Şimdi bir diğer birliğe bakalım. Bu birliğin atlarını falan hallettik. Yüzüklerini, becerilerini falan halletmiştik. Bakmıştık zaten abi. Şuradan Miyamoto birliğimiz vardı. Miyamoto ile ilgilenelim. Miyamoto'yu da böyle çıplak çıplak bıraktık abi ya. Geldi ordu koparma. Biz buradan şöyle bir hepsini yine çıkaralım abi. Burada süslemeler yanlış farkındayım. Çünkü tüm süslemeleri şey için beklettik. Ramses için beklettik. Farkındaysanız yetmedi bile yani. Ramses'e dahi meteoritler yetmedi. Dördüncü sezonu bekliyor birlik bu arada Lagerta'yı almak için. Bu sebeple şu an bu şekildeyiz. Burada geliyorum binek diyelim. Şimdi bizim Miyamoto'ya takacağımız binek çok belli. Kudret hasarı vermesi gerekiyor. Ve de e, 6 diyor. 7.6 kudret mor bir at takabiliyoruz. Şu büyük ihtimalle de. Şunu takacağız zaten. 8.5 kudret var çünkü. Diğerlerine baktığımda aynı verimliliği göremiyorum. Şuna bakıyorum sadece. Yok. Şunu kullanabiliriz abi. Miyamoto'da. Miyamoto'nun şeyini de takalım. Dalga kıran var mıydı bunda? Yok. Şöyle gök gürültüsü kullanıyorum. Tribuana'ya geldim. Tribuana'da yenileme kullanabilirsiniz bu arada. Ve yenileme dediğimde ya da hayat kurtaran iyileştirici tarzı kullanabilirsiniz. Okçulara karşı savunma yapmasının çok bir anlamı yok. Şöyle onayladım. Bu sefer kudretli arıyorum ama. Şöyle bir aşağı doğru bakayım. Burada bulabiliriz çünkü. Şu mesela hayat kurtaran kullanılabilir. Ama yenileme olsa daha iyi olur. Şu ikisi bir aradaysa bunu kullanalım direkt. Aynen. İkisinden de biraz etki almış oluruz. Şöyle diğerlerine yine ben bir göz atayım abi. Kırmızı yenileme var mı? Şu ne mesela? Hayat kurtaran. Şu. Bu da hayat kurtaran. Tamam. Bu şekilde kullanabiliriz abi. Şöyle kalsın. Derike de ne takacağız şimdi deriye? Deriye aslında at bindirmeye gerek yok da bir şey bakmamıza gerek yok abi. Deriye şey yapacağız. Dolu ambar, bereketli, süratli diyeceğiz. Buradan bakacağız. Kırmızı varsa şu takacağız. Derik'te model bu abi yani yapacak bir şey yok. Şu süslemeyi şuraya geçireyim sadece. Şurada bir tane direniş süslememiz vardı. Tamam. Birliklerimizin bineklerinde bu şekilde ufaktan dokunmuş olduk diyelim arkadaşlar. Canlar güzel bir Ramses birliği oluşturduk. Çok uzun video oldu farkındayım ama sizler için böyle detay detay bir video olmuş oldu. Yani ilk 90 günde bu gibi hesapları görmek çok zor. İlk 90 günde 60 milyon güç oluşturmak gerçekten çok zor dostlar. Size böyle güzel bir hesap incelemesi videosu oluşturmak istedik. Buradan Ömer kardeşime de teşekkür ediyorum. Hem katıldığı için hem de bize böyle bir imkan tanıdığı için kendine buradan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar kafanıza takılan bir şey varsa yorum olarak iletmeyi unutmayın. Lütfen beğenilerinizi eksik etmeyin. Farkındaysanız yani farklı 7 günde çektik bu videoyu. Biraz uzun sürüyor yani. Bu tarz hesap inceleme videoları biraz uzun sürüyor. Bunu tabii ki de sizler için yapıyoruz ki yani mesela şu an Süvari Birliği'nin detaylarını görmüş oldunuz. En azından en iyi hallerini. Ramses Birliği'ni nasıl oluşturduğumuzu gördünüz. Miyamoto hakkında biraz fikir sahibisiniz. Binek yetiştirdik, süsleme ürettik, becerilere baktık, yüzükleri aldık derken valiye katıldık yani. Her şeyi yaptık beraber. Bu bildiğim bir oynanış biçimi gibi oldu hatta. Yani sizler için yaptığımız bu noktada sizlerin de bizden beğenilerinizi esirgememizi istiyoruz arkadaşlar. Dostlarım şimdiden hepinize beğendiğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, taktikle kalın.